Evet, Ömer Bey hoş geldiniz. Hoş gördük efendim. Herkese hoş geldiniz diyorum. Tüm katılımcılara da, YouTube izleyicilerimize de. Ben Ömer Bey diye hitap ediyorum. Çünkü Evet, Ömer Bey öyle. gerçek ismi. Ama Ömer ismini Kızılbaşlar sevmediği için Ömer Bey bana anlattı. Umar olarak kullanıyor yayınlarında, kitaplarında. Evet, bugün Kızılbaşlı konuşacağız. Tabii ki Kızılbaşlık derken Türk inancımızda konuşacağız. Maalesef uzun bir süredir yani Türklerin İslam'a girdikten sonra aslında e, Akkoyunlu Osmanlı mücadelesi, daha sonra Safavilerle Osmanlı mücadelesi, yine aradaki politik şeylerle Kızılbaşlık farklı bir noktalara gitti. E, Bu noktalarda da tabii çok e, farklı şeyler anlatıldı, yazıldı, çizildi. E, Maalesef istenmeyen durumlar oluştu. Evet hocam, şimdi esas Kızılbaşlık nedir? Kızılbaşlığın bizim Türk inancıyla ne ilişkisi var? Kökleri nereye kadar gidiyor? Hocam buyurun söz sizde. Evet efendim. Öncelikle izleyicilerimize saygıyla selamlarım. Böyle bir konuda da konuşma imkanı verdiğiniz için sizlere çok teşekkür ederim. Ee, Kızılbaşlık bugün çok itici bir sözcük olarak belleklerimize yerleşmiş bir durumdur. Tabii bu iki düşman şeyin, kültürün, iki farklı kültürün çatışması sonucunda kaybeden tarafın aşağılanması anlamına geldiğini birazdan göreceğiz. Gerçeğinde Kızılbaşlık eski Türk kültürünün, eski Türk inancının, eski Türk siyasal yapısının birbirlerine örgülenmiş olan bu yapıların adıdır. Adlarından birisidir. Ama Kızılbaşlığı ben size geçmeden önce Kızılbaşlıkla karıştırılan Alevi Bektaşilik, bugünkü halkımızın bir bölümünün inanmakta olduğu Alevi Bektaşilik hakkında genel bir giriş yapayım. Daha sonra Kızılbaşlığa geçeyim. Çünkü onların birbirlerine çok benzer tarafları olduğu gibi birbirlerinden çok ayrı, çok farklı, e, zıt olan bölümleri de vardır. Şimdi biraz evvel de dediğimiz gibi Kızılbaşlık Öztürk kültürünün adlarından birisidir. İnanç sisteminin merkezini ifade eder. Ama bugünkü Alevi Bektaşilik, Muhammed Ali merkezli 12 imamların kutsandığı Şii inanç merkezli, yani kutsallarında 12 imamlar ve Muhammed Ali olan ama şekli olarak, ritüeller olarak Kızılbaşlıktan alınmış ibadet biçimlerinin harmanlanması yoluyla oluşturulmuş bir inanç biçimidir. Oğuz siyasal yapılması ve Türk-Türk inancının sarmal biçiminde birbirine oluşturulmuş bir şeydir Kızılbaşlık. Şimdi biz bu Kızılbaşlığa bir başka ismi Atalar inancı da diyoruz. Çünkü göreceğimiz gibi Kızılbaşlıkta atalar ön plandadır. Her ritüelde atalar ön plana çıkartılır. Hatta yaratan sözcüğüne bile baktığımızda biraz sonra yar ve atan sözcüklerinin birleşmesinden olmuş olduğuna göreceğiz. O da atalar inancı olduğunu ifade eder. Alevi Bektaşilikte ise Muhammed Ali, Muhammed amcaoğlusu Ali ve onun ardılı çocukları, torunlarının 12 imam olarak ön plana çıktığı, kutsandığı, onların başlarına gelen acıklı olayların yapıldığı, ağıtlar halinde söylendiği bir inanç biçimidir. Ama bunlarda bugünkü Alevi Bektaşilikte de aynı Kızılbaşlıkta olduğu gibi kadın erkek ayrımı yoktur. Orada kutbu temsil eden, tabii kutbun da ne olduğuna Kızılbaşlıkta geçeceğiz. Bir dedenin bulunması,
dedenin bir yargıç olarak toplumun adaletini, huzurunu, bütünlüğünü sağlama yetkisi olması, küskünleri barıştırması, işte yeni evlenecek oğulların görülmesi, yani toplum adına kabul edilmesi, ahiret kardeşliği müessesesi ki bu toplumun bütünleşmesi açısından çok önemli bir noktadır. Bunlar lokmaların paylaşılması, tuz ekmek hakkı olarak da bizde geçer. Semah dönülmesi, bütün bunlar Kızılbaşlık'tan alınmış olan şekillerdir. Ama merkezinde söylediğimiz gibi şey var, 12 imamlar vardır. Yine burada ibadet yüz yüzedir. Halka biçiminde zaten cem olarak halka biçiminde yapılır. Yüz yüze gerçekleştirilir. Onu da zaten Arabi diyor ki yüz yüze olmasının nedenini hak yüzüdür burada gördüğünüz yüzler ama kör göremez kör olan gözler diye bunu anlatıyor. Yani oraya gelen insanların bir ruh varlık olarak girdiklerini, bedenlerini dışarı bıraktıklarını ifade ediyor. Dolayısıyla kadın erkeğin beraber olması falan bunlar artık söz konusu edilebilecek olan şeyler değildir. İşte burada toplumsal barışın sağlanması, ruhun doyurulması gibi her şeyler şeydir, Kızılbaşlık'tan alınmıştır. Burada da aynen saz çalınır. Saz eşliğinde efendim şey anlatılır, deyişler söylenir. Ama Kızılbaşlık'ta ataların edimleri, geçmiş olaylar güne taşınırken burada biraz evvel söylediğimiz gibi Hatay'dan Alevi şairlerinin 12 imamları öven deyişleri anlatılır. Hasan Hüseyin Kerbela ağıtları anlatılır ve bütün geceyi aşağı yukarı bunlar doldurur bugünkü Alevi Bektaşilikte. Bu tabii nasıl olmuş çok daha geniş bir meseledir. Nasıl olmuş da buraya dönüştürülmüş. Bu tabii bugünkü konumuzu taşıyacak olan bir şeydir. Evet, bu 12 imamlar Muhammed Ali övgülidir. Şimdi burada en önemli bir nokta da Kırklar Cemi vardır. Yani Alevi Bektaşi'nin içinde bir Kırklar Cemi görüyoruz. Ama bu Kırklar Cemi'ne baktığımız zaman Muhammed'in şeye çıkarken, Miraç'a giderken, dönerken Miraç'tan işte yerle gök arasında bir yerde kırklara rastlar. İşte kırklara girmek ister. Muhammed peygamberlik kisvesiyle buraya girmek ister. Onlar da derler ki peygamberin aramızda yeri yoktur. Efendim işte Cebrail ona kalır der ki sen şöyle şöyle söyle diye akıl verir. Netice itibariyle hak düzeyine indiğinde kırklara kabul edilir. Ama burada kırklar kimlerden teşekkül eder? Görevleri nedir? Niçin buradadırlar? Orada bir dördüncü halife Ali tanınmakta. Burada Ehl-i Beyt'ten de birkaç isim yazarlar zikretmektedirler. Ali arkadaşlarımız, yazarlarımız. Dolayısıyla ama bunların bir amaçları, bir görevleri yok. Ne yapıyorlar bunlar? Bu belli değil. Oysa Kızılbaşlık'ta göreceğimiz gibi Kırklar, Kızılbaş yönetimini yürüten, bizzat halkın seçtiği, halkı temsil eden, halkı yöneten seçkinlerdirler. Temel direktir. Kültürün temel direkleridirler. Hatta bugün de toplumumuz onu çok yanlış bir şekilde biliyor. Birçok yerde, bütün dağlarda, taşlarda Eren adıyla şey olan çünkü o isim kullanılmaz. Yani Kızılbaşlık'ta şahsi isimlerin ön plana çıkarılması, benin ön plana çıkartılması toplumca yadırganan bir şeydir. Dolayısıyla bu erenler de Eren Baba denir. Sanki bu bir kişiymiş gibi biz bugün algılıyoruz. Fakat bunlar o makamda oturan insanlardır. Her seçkin geldikçe o insanlar değişir ama o Eren değişmez. Eren orada kalır. Şimdi burada bir noktaya tekrar döneceğim. Mesela Dede Korkut da vardır da Dede Korkut'ta da sanki biz algılarız bir Dede Korkut varmış gibi. Daha ileride dönüp geleceğim oraya. Dede Korkut da bir şahıs değil, bir makam adıdır. Dolayısıyla her devirde Dede Korkutlar vardır. Onlar da seçilerek yerlerini alırlar ve en üst makam olarak görevlerini yaparlar.
Şimdi Kızılbaşlık'ta esas olan Göktürk abilerinde de olduğu gibi Üze Gök Tanrı, Asra Yağız Yer, ikisi arasında kişi oldu kılındı. Kılınma sözcüğü namaz kılmak gibi aslında yaratılma anlamına gelen bir sözcük. Ve oradan onu anlıyoruz. Yüce Gök Tanrı, Asra Yağız Yer kılındıkta ikisi arasında kişi oldu kılındı diye yaratılma sözcüğü anlamına geldiğini de buradan anlıyoruz. Dolayısıyla burada bu farklı bir şeydir Alevilikten. Son olarak söylenmesi gerekirse bu Alevi Bektaşilik için bütün bu benzerliklere karşın söylemler İslami içeriklidir, İslami merkezlidir, buna göre kurgulanmıştır. Yani İslam çatısı altında bir mezhep yaratılmıştır. Onun nedenleri, nasılları tabii biraz uzun sürüyor. Onu bir başka toplantıda yaparız. Kerbela şehitleri ön planı çıkartılmıştır. Topluma bir mazlumlar, toplum yüreğinde bir mazlumlar yaratmak için o Kerbela şehitleri, ağıtları gelmiştir. Oysa Anadolu topraklarında o kadar çok acılar çekilmiş, o kadar çok katliamlar olmuştur ki bunların üstü kapatılmış. Bunların yerine Kerbela şehitleri, Şii inancının kutsalları bunların yerini almıştır. Yani genel olarak Alevi Bektaşilik İslami kurallar dışında kuralları ona uymayan ama İslam'ın yörüngesinde bir tarikattır. Şimdi Kızılbaşlığa doğru geçersek Kızılbaşlık yani kimsenin ağzına almak istemediği, diline varmasını istemediği, hatta birisine dendiği zaman ayaklanmaların olduğu bir sözcüktür. Oysa sözcüğü birazdan aslında göreceğiz ki çok farklı anlamlar ifade etmektedir. Hatta bugün Kızılbaş dendiğinde hemen insanların aklına ahlak kuralları olmayan ensest ilişkiler içerisinde olan bir topluluk gibi görüyor. Yani insan tabii üzülüyor, ne söyleyeceğini de bilemiyor. Toplum kültür değişimine uğradığı için geçmişte Kızılbaş olan atalarını suçlamakta hiçbir beis görmüyorlar. Çünkü cehalet çok kötü bir şeydir, bilgisizlik çok kötü bir şeydir. Tabii bu o kadar çok karalanmış, o kadar çok Kızılbaş sözcüğü kirletilmiş ki bizatihi Kızılbaş olduğunu bilen insanlar gibi bu sözcüğü çocuklarına anmaktan kaçınmışlar, gizlemek zorunda kalmışlardır. Şimdi Osmanlı şeylerine girdiğimiz zaman belgelerine Kızılbaşlar hakkında verilen fetvalara baktığımızda, karalamalara baktığımızda halkın ne kadar çok sindirilmiş, baskı altına alınmış olduğunu göreceğiz. Yavuz'un müftüsü Hamza diyor ki Kızılbaşlar hakkında, yani burada ne kadar baskı altında alındıklarını ifade etmek için söylüyorum. Hamza diyor ki biz dahi fetva verdik ki adı geçen bu Kızılbaş toplumu kafir ve dinsizdir. Tabii İslam'a göre dinsiz olması normaldir ama biz de buradan oraya baktığımız zaman onların nasıl bir dindar olduklarını görüyoruz, biliyoruz. Bunları öldürüp toplumlarını dağıtmak tüm Müslümanlara farzdır. Bu Kızılbaşların halleri kafirlerin hallerinden daha kötü ve çirkindir. Zira bunların kestikleri veya avladıkları ister doğan kuşu ile, ister av köpeği ile, ister ok ile olsun murdardır. Yani burada söylemek istenen nokta, sakın onların verdiklerinden yemeyin. Çünkü yerseniz aradan dostluk doğar, murdar bir şey yemiş olursunuz. Arada yakınlık olmasın, yemeyin ki. Nikahları ister kendi soylarıyla olsun, ister başka soylardan olsun, batıldır, geçerli değildir. Tabii burada söylemek istenen nokta, onların kadınları nikahsız kadındır. İstediğiniz gibi rahatlıkla bunları kullanabilirsiniz anlamında bir sözcüktür. Bunların mirasları da helal değildir. Erkeklerinin ve kadınlarının nikahları geçersizdir. Yani mirasları da helal değildir. Size bunların malları, kadınları ve çocukları Müslümanlara helal olur. Bakın ahlaklı bir
Müftü dediği Şeyhülislamlık sözü ihdas olmadan önce Yavuz zamanında müftü, baş müftü olarak geçiyordu. Sonradan Şeyhülislamlık oldu. Şeye geçtiğimizde de zaten Şeyhülislamlarda Ebu Suud falan aynı minval üzere fetvalar vermişlerdir. Erkeklerin ve kadınların nikahları geçersizdir. Bunların malları, kadınları ve çocukları Müslümanlara helal olur. Bakın erkeklerine gelince Müslüman olmadıkça öldürülmeleri gerekir. Şimdi bir cümle okuyorum. Bunlar Müslüman olduklarında diğer zındıkların aksine diğer Müslümanlar gibi özgür olurlar. Ne anladık bundan? Demek ki bunlar özgür değildirler, esirdirler, köledirler ama din değiştirdiklerinde baş tacı olabilirler. 1499 yılında gene Divan-ı Hümayun kütüplerinden, katiplerinden Kadimi Hafız Çelebi bir şiir yazıyor ve Osmanlı'nın Türkiye bakışını sergiliyor. Devri daldan beri benim şahım eflak, eflak. Zem olur içinde etrak, etrak Türk demektir. Vermemiş Türkiye hiç idrak, ukalalık da vardır, idraksizlik de. Velev ki baban da olsa Türk'ü öldür. Dedi Dömertler Şahi Peygamber, Türk'ü katleyleyiniz, kanı helal. Yani şimdi velev ki baban da olsa Türk'ü öldür diyor. Bu ne anlama geliyor? Bu şu anlama geliyor. Yani babanız Türk olabilir, siz Türk olmayabilirsiniz. Yani bu bir kültürel tercih meselesi olduğunu anlıyoruz. Bir de Türk'ün burada esir olduğunu anlıyoruz. Tümü için bu sözler geçerlidir. Velev ki baban da olsa Türk'ü öldür. Bu kin ve nefret dolu bakış açısının temelinde din ve inanç ayrılığı vardır. Osmanlı bunun temellerini de İslam peygamberine dayandırıyor. Şehirde söylediği gibi. Yine anlıyoruz ki işte Türkler bu dönemde İslam değillerdir. Kanuni döneminin Osmanlı Büyükelçisi Buzbek hatıralarının bir yerinde şöyle diyor. Türk halkı çoğu zaman Osmanlı'dan canını hiçe sayacak kadar nefret etmiştir. Daha uzun da diye yazmaktadır. Şimdi kendimize soru verelim. Osmanlı neden Kızılbaşlara bu denli tepki duymakta, düşmanlık beslemektedir? Bunun yanıtını iki yönlü almamız lazım. Bu hem Türk halkı üzerindeki egemenlik için bundan bağlantılı hem de bir inançsal zıtlıktan kaynaklanmaktadır. Kızılbaşlığın peki aslı nedir? Ne değildir? Şimdi buraya gelelim. Şimdi burada bir örnekleme vereceğim. Bundan 1000 yıl kadar önce İmami diyor ki her nereye bir ad verilmişse o ad olduğu nesneyi tanımlar biçimde verilmiştir. Aslında bugün baktığımda öyle de görüyoruz. Ad olduğu nesneyi tanımlamayan sözcük bir nesneye ad olarak verilmez. Yani bugün çok basit baktığımızda televizyon dediğimizde, bilgisayar dediğimizde, otomobil dediğimizde hep onun işlevini anlatır biçiminde adlar verilmiştir. Uçak, otomobil, televizyon, otoyol bunlar hepsi işlevini anlatır biçimde verilmiştir. Bunu tabii biz örnek olarak verdik. Dolayısıyla Kızılbaş sözcüğünün de ad olduğu nesneyi açıklar biçiminde verilmiş olduğunu göreceğiz. Şimdi efendim Kızılbaş sözcüğü baktığımız zaman 3 sözcükten oluşmuş bileşik bir sözcük olduğunu görüyoruz. Kız, bildiğimiz kız sözcüğüdür. İl, bugün de kullandığımız sözcüktür. Ve baş, bugün de kullandığımız sözcüktür. Yani renk anlamı henüz ortaya çıkmamıştır. Kız sözcüğü, il sözcüğü ve baş sözcüklerinden oluştur. Peki kız ne ifade eder? İl ne ifade eder? Baş ne ifade eder? İl sözcüğü oğullarda devlet anlamına kullanılan bir sözcüktür. Bugün de yine devletin alt birimini il olarak kullanmaktayız. Baştır, baş yönetici ifade eden bir sözcüktür. Kız sözcüğü ise burada anlamıyla kız sözcüğü toplumun yaratıcı anası olarak kabul edilen kız anayı ifade eder. Kutbu da diyebiliriz buna. Bu
kız ana toplumun yaratıcı ana olduğu için hem anadır hem de bakiredir. Bakire Meryem buna eş bir düşünceyi ifade eder. Çünkü Meryem de zaten ana tanrıçanın yerine Hristiyanlıkça oturtulmuş olan bir figürdür. O da hem kızdır hem anadır. Bizim kız anamız da öyledir. Buna açıklama getirerek Kızılbaş inançlı Pir Sultan şairimiz sofraları inanç gösterisi yaparken bir dize söylüyor. Bu bir ağır yüktür, yüklesin getür. Yani bunu sırtına alırsan ağır bir yüktür. Yüklenebileceksen verelim. Arif ol, bu sırrın manasını yetür. Anası kız, oğlu koynunda yatır. Gel bunun manasını ver indi Sofi. İşte bu kız alelade bir kız olmayıp yaratıcı anadır. Yaratıcı ana olduğu için de bu hem kızdır hem anadır hem de toplumun yaratıcı kutbudur. Yaratandır yani, yaratanızdır. Şimdi bu nokta Osmanlı ile aradaki zıtlığın birinci noktasıdır. Dedik ya inanç bağlantısı da vardır. İşte o noktaya geliyoruz. Bu İslamiyet'te şehadet getirmenin üç şeysi vardır. La ilahe bir, illallah, Muhammed de Resul'dür. Yani elçidir anlamına üç anlamlı bir şehadet getirme vardır. La ilahe sözcüğü la olumsuzlama olduğu için ilahe yoktur. İlahiyi reddetmekle başlayan bir inanç sistemiyle ilahiyi baş tacı yapan bir inanç sisteminin karşı karşıya gelmiş olduğunu görüyoruz. Şimdi burada bir noktaya da geleceğim. Şimdi burada şehadet getirmenin ikinci sözcüğü illallah. Dikkatinizi sunarım. İllallah sözcüğü Türk toplumunda yaka silkme anlamına gelen illallah dedirttin ve oğlum ve çocuğum derler. Yani öylesine baskı, öylesine zulüm görmüş ki bu halk illallah demek zorunda kalmış. Çocuk da anasına zulmederken illallah dedirttin ve oğul derler. Bu oradan kalma dil haznemize, dil dağarcığımıza gelmiş olan bir sözcüktür. Şimdi bu kızı durup dururken mi kutsallığa kabul etmişler? Yoksa bu kızın kutsallığı nereden kaynaklanıyor? Buraya geçeceğiz. Ama bu sadece kız olarak mı geçmektedir? Hayır. Bunun pek çok isimleri vardır. Yani hem kendi kültürümüz içinde hem de diğer kültürler içinde bunu her yerde rastlayabileceğiz. Al bu adlardan birisidir. Bugün gene o da kötü bir ruh olarak karşımıza çıkan bir isimdir. Ama mitolojiyi, Türk mitolojisini takip edersek orada göreceğiz ki eski dönemlerde ay hiç de öyle değilmiş. Daha çok topluma destek olan insanların kurtarıcısı veya destekçisi bir yüksek ruh olarak algılanır. İlk sözcüğü çok genel olarak kullanılan bir sözcüktür. Yani başka kültürler içinde de buna rastlıyoruz. Raya gene aynı biçimdedir. Çok genel olarak kullanılan bir sözcüktür. İlk ve ra yan yana geldiği zaman da oku demişler Müslümana Cebrail de ilk sözcük derler ama burada ilk ve ra'nın farklı farklı anlama geldiğini görüyoruz. Kıble, kibıl bunlardan bazılarını size söyledik ama Anadolu şahıs şairlerinin dilinde en yaygın kullanılan adı yardır. Yar sözcüğü bütün şeylerde şairlerin yani 15. 16. 17. yüzyılın şairlerinde buna daha çok rastlıyoruz. İleride de tabii gene ona geleceğiz. Şimdi yar sözcüğünün kökeni nereye dayanıyor? Uygurca Oğuz Destanı'nda yani bu aslı Paris Nasyonel Müze'de olan aslı Uygurca olan Oğuz Destanı'nda Oğuz olağan dışı şekilde yaratılan, olağan dışı şekilde büyüyen, olağan dışı bir delikanlıdır. Delikanlılık çağına geldiğinde bir gün dua etmek için
ormana, tenha bir yere gidiyor. Tanrı'ya yakalanırken birdenbire her yer kararıyor. Gökten, aydan da, güneşten de parlak bir yaruk iniyor. Yer ve uk, biraz evvel ik dedim. Bu da uk olarak karşımıza, yer dedim. Yer de yar olarak karşımıza çıkıyor. Yani bu yaruka Arapça biçiminde nur diyoruz ama aslı Türkçesi bunun yaruktur. Yaruk, kutsal ışık, içinde bir kız oturuyor. Bu kız o kadar güzel ki destan onu öyle anlatıyor. Bunun gülüşünden gökyüzü etkileniyor, hüznünden tüm gökler etkilenmekte. Onunla hüzünlenip onunla sevinç bulmaktadırlar. Yani burada biz buna göklerin kızı diyoruz. Şimdi burada bu kızın alnında gene destan öyle yazıyor. Altın kazık veya demir kazık veya kutup yıldızı diyoruz biz bugün, benzeri bir mengi, yani işaret görülmektedir. Bir yıldız işareti var alnında. Bu yıldız işareti konumuzda önemli olduğunu belirtmiştim. Daha sonra biraz ilerledikten sonra gene bu yıldız işaretine döneceğiz. Bu kız Oğuz Kağan'a eş olarak metafizikten fiziğe dönülecek bir biçimde sunulmuştur. İşte bu kız Oğuz Türk toplumunun anası olmaktadır. Bu kız Oğuz'la evleniyor, 3 çocuk veriyor. Bu 3 çocuk, üçüne de göklerden alınmış isimler veriyor. Birincisi Günhan, ilk çocuk. Ailenin ilk çocuğu, anasının yüz akıdır. Onun ardıllarını tanımlayan bayrak rengi, tanımlama rengi ak renk, gır veya beyaz renktir. Şimdi anımsayacaksınız, Akunlar vardır. Mesela fazla dağıtmadan söyleyeyim. İşte bu Günhan'ın bağlılarının askerleri ak bayraklı oldukları için onlara dışarıdan görenler ne olduklarını bilemeden Akunlar demişlerdir. Bu ailenin ilk çocuğudur. Anasının yüz akıdır. Ak, gır ya da beyaz renk ona verilmiştir. Ve bir de bu tabii ki her han bir il yöneticisidir. İl iş bölümü. Oğuzların Ak ilinin yöneticisidir. Ak il yöneticisi akıl yöneticisidir. Yani akli görevler onundur. Ayrıntısına girdiğimiz zaman gerçekten Anadolu'da da onların akli görevler yaptıklarını, ak insanı olarak, aki olarak mesleki dallarda çalışmalar yaptıklarını, toplumun önderi olduklarını görebiliriz. İkinci oğlun adı Ayhan'dır. Gene göklerden alınmıştır ay adı olarak. O şaman özelliklidir. Anadolu'da onun yerleştiği yer Amasya'dır. Yaş-il ırmağının kıyısında oturmuştur. Çünkü bu Yaş ilinin, onun da bir ili vardır. Buna Yaş il deniyor. Yaş ilinin başıdır. Bunu temsil eden renkte Yaşıl derler. Asya'da da anımsayacaksınız. Biz onu yeşil olarak kullanıyoruz ama gerçeğinde Yaşil'dir. Üçüncü oğlun adı yine göklerden alınmıştır ve ona Yıldız adı verilmiştir. Türk töresine göre küçük oğul ana evinin sahibidir. Ananın varisidir. Büyük oğul baba varisidir. Küçük oğul da, üçüncü oğul da ana varisidir. Onun için ona Yıldız adı verilmiştir. Ve onun bedenine, yani ananın alnındaki yıldız işareti onun da bedenine intikal etmiştir ve Türk töresinde kutupluk görevini, törebaşı görevliğini yürüteceğinin işaretidir. O Türk töresinin başıdır. Şimdi Oğuz Kağan adıyla anılmaktadır. Çünkü Oğuz Tanrı'yla insan arasındadır. Gün, ay, yıldız ise Han adıyla anılmaktadır. Çünkü onlar babaları kadar kutsal değillerdir. Bunların dörder oğulları Türk toplumunun beylerini teşkil ederler. 12
beylik vardır. 12 bey vardır. Bunlar toplumun toprak yönetimi, iç dış ilişkileri, işte düşmanlık, dostluk gibi ilişkileri yürütmesinde toprak kazanılması gibi sorumlulukları yürütürler. Her beylikte atası olan hanın bayrak rengiyle tanınır. Yani her 4 oğul, Gün hanınkiler beyaz renkle, Ay hanınkiler yeşil bayrak renkle, Yıldız Han'a bağlı olanlar da al ya da kızıl renkle tanınırlar. Çünkü neden? Ana evinin, yaratıcı ananın rengi al ya da kızıl renkti. Şimdi bunu nerede kullanıyoruz? Askerlikte ve savaşçıl durumlarda kızıl sözcüğü kullanılır. Bugün bile askerlikte sancak rengi kızıl tok sancak diye adlandırılır. Oysa gelinlerin doğaklarındaki al, yoksa bunların hepsi kırmızıdır. Kırmızı Türkçe bir sözcük değildir. Dilimize sonradan girmiş bir sözcüktür. Al sözcük bayrağımızda al. Kırmızı derseniz ne olur? Biraz çok sakil kaçar. Hiç kimse Türk bayrağına kırmızı demekle içinden gelmez. Birisi dese de biz onu yapamayız, içimize sindiremeyiz. Çünkü al bayraktır o. Neden? Çünkü alın kutsallığıyla bezenmiştir o. Kızıl da askerlikte kullanılan bir şeydir. Çünkü o savaşçıdır, erkeksi durumlarda kullanılır. Ama kadınlar daima barışçıl, kültürün yöneticisi, kültürün yürütücüsü ve kutsal olan varlıklardır. Yani ben Türk töresine göre, Kızılbaş töresine göre bunu söylüyorum. Baş köşededir kadınlar. Türk töresine kutsallığını veren Göklerin Kızı'na tekrar dönersek, gökten bir yaruk ilenen bu kızın alnında altın kazık, mengi vardı. Bu yıldız şekli bugün bayrağımızda kullandığımız yıldız şeklidir ve çok muntazam bir şekildir. Acaba bu hep böyle miydi, sonradan mı düzeltildi? Ama gökyüzüne baktığımızda böyle bir şekil yok. Çıplak göze baktığımızda gökyüzünde zaten yıldız dediklerimizin hepsi birer güneştirler. Ya kör güneştirler ya ışıkları kendinden menkul güneştirler ve ona baktığımız gibi bir sürü ışık saçağıyla görürüz. Böyle 5 yıldızlı. Ama teleskopla bakarsak da nasıl görürüz? Yuvarlak bir daire şeklinde görürüz. Güneşe baktığımızda nasıl görüyorsak gökyüzündeki tüm şeylerde, yıldızlarda, ki bunlar birer güneştir, aynı şekilde gözüküyor. Peki soruyu soralım. Nasıl olmuş da bu 5 uçlu, muntazam şekilli ve bütün dünyanın kullandığı bu yıldız şekli nereden doğmuş? Neden? Yani bugün değil bu. Bu ne zamandan beri kullanılıyor? Bunun ne zamandan beri kullanıldığına geçmeden evvel Türk kültürü içinde Pir Sultan Abdal'ın 1500'lü yıllarda, 1560'larda, 70'lerde benim uzun boylu selvi çınarım, yüreğime bir ot düştü yanarım, kıblem sensin, yüzüm sana dönerim, mihrabımdır kaşlarının arası. Ne vardı mihrabımda, kaşların arasında? Mengi vardı. Nasıl bir mengiydi? Kutup yıldızı benzeri bir mengi vardı. Yani Pir Sultan Abdal oradan bahsediyor. Yine bir başka dizesinde Pir Sultan Abdal, Pir Sultan Abdalım aşıp giderim, kaynamış yüreğim taşıp giderim, bir yıldız peşine düşüp giderim diyerek ne yapıyor? İnancının merkezine neyin peşinde olduğunu anlatıyor. Hacı Bektaş'ta da Bektaş Veli zamanından kalma tek yapı olan hücre evi vardır. Hemen çıkışta sol tarafta küçük bir kapısı vardır. Onun hemen üstünde bu 5 uçlu yıldızın, muntazam yapılı yıldızın resminin kazınmış olduğunu görüyoruz. Burası velilerin, dervişlerin, görevlilerin, töre görevlilerinin 12 günlük inzivaya çekildikleri odadır. Bu hücre evinin giriş kapı alındığında bu 5 uçlu yıldız şeklinin kutup işaretinin kazındığının da bir anlamı vardır. Çünkü oraya onunla
onun adına, onun inancıyla girdiklerinin ifadesidir oraya kazınmış olan yıldız. Şimdi bu yıldız işareti evrensel bir şey olduğunu söyledik. Evrensel yıldızlarda olduğunu söyledik. Şimdi Mazda inancında Tanrı Ahura Mazda Kral Yima'ya Ağrı halkını koruması için birisini göndereceğini söyler. Ve şöyle der: öyleyse ben gerçekçi ve temiz bir insanı yeryüzüne göndereceğim. O gerçekçi olan gücüyle kötülükler ve karanlıklar tanrısını kutsal ve ilahi dünyadan ayıran olacaktır. İşaret olarak alnında bir yıldız olacak ve onun adı Zerdüşt'tür. Demek ki yıldızın şeyin adında da, alnında da Zerdüş'ün gene yıldızı görüyoruz. Zaten eski kültürler içinde de baktığımızda İştar olarak, Star olarak, Astarte olarak yaratıcı anayı ifade eden yıldız isimlerine rastlıyoruz. Bana da çok ilginç gelen, bana da çok çarpıcı olan ve çok da hoşuma giden bu Göbekli Tepe'de 12 bin yıllık olduğu tarihlenen Göbekli Tepe'ye gittiğimizde D Tapınağı'nda 33 numaralı dikili taş üzerinde bu muntazam 5 uçlu yıldızın kazınmış olduğunu görüyoruz. 12 bin sene önce. Biz kendimizde değilken. Şimdi bir bağlantısı olmalı Türk inancıyla bu yıldızı bir bağlayalım. Şimdi Türk sözcüğü de ad olduğu şeyleri, nesneyi açıklar biçimindedir. Neden oluşmuştur bu Türk sözcüğü? Türk sözcüğüne baktığımızda tör ve ük sözcüklerinden oluşmuştur. Bileşik bir sözcüktür. Şimdi biraz evvel ikten bahsettim. Türk sözcüğünde biliyorsunuz Türk dil kuralına göre sözün gelişine göre ince olursa ince ekler alır, kalın olunca kalır olur. Yani mesela kızık olduğunda ik olur, törük olduğunda ük olur, törek olduğunda ök olur. Bu aslında iki ifade eden şeydir, sözcüktür. Ek gibi duruyor ama o bir sözcüktür, ilk sözcüğüdür. İleride ona da döneceğiz. Demek törük sözcüğü tör ve ilk sözcüklerinden oluşmuş. İke dönmeden önce tör için ne demişler araştırmacılar? Ona bir bakalım. İttihat ve Terakki Cemiyeti'nin, Anadolu terk edildi kimse yüzüne bakmadı ya, İttihat ve Terakki Cemiyeti de iktidara geçtiği zaman Anadolu'yu keşfetmek üzere sosyal araştırmacı olarak yaşam ve inanç durumları hakkında bir rapor yapsın diye Baha Said Bey'i sosyal araştırmacı olarak Anadolu'ya gönderiyor. O da gördüklerini, izlediklerini bir rapor biçiminde belirtiyor, sunuyor Terakki Cemiyeti'ne. Tör yerinden de burada bahsediyor. Tör için Anadolu halkında derlenen bilgiler şöyle. Türk töresine göre ocağa arkamızı verdiğimizde sağ yan tur, tör, tördür. Yani burası hatun makamıdır. Sağ taraf üstünlüğü Türk kültüründe bakarsak hatunun üst düzeyde, üstünlüğü de ön plana çıkmış olur. Sağ taraf daima üsttür. Tör açıklaması için Ebu'l-Gazi Bahadır Han da Türkmenlerin Seceresi isimli eserinde Güney'in verdiği toyu anlatırken altın çadırın tör yani şeref yerinde Günhan oturdu diyor. Gene aynı eserin başka bir yerinde tör açıklaması getiriyor. Han otağındaki şeref yeri demiştir. Aslında anımsarsınız törenlerde de tören belirli bir mesafe yerinden geçişi ifade eder. Onu temsil eden yüksek makamlar otururken Hazırola geçilir. Baş sağ tarafa dönerek ve orada sert adımlarla o tör yerinin başlangıcından sonuna kadar öyle yürünür. Yani eskiden öyleydi. Bizim çocukluk dönemlerimizdeki törenler böyleydi. Yani Cumhurbaşkanı da öyle selamlanırdı. Şimdi bu durumda tör sözcüğünün han otağındaki şeref yeri, taht otağı, hatun makamı anlamlarını taşıdığını görüyoruz. Ük, peki ük
ük nedir, işlevi nedir? Dediğim gibi ses uyumu kurallarına bağlı olarak ilk biçimizde, uk biçiminde, ök şekillerinde karşımıza çıkabilir. Bu bir kafa karışıklığı yapmamalıdır. Ama evrensel kullanılış biçimi ilktir. Şimdi size birkaç kültürden bu ilk sözcüğüne ek olarak almış birkaç kültürden söyleyeceğim. Mesela antik çağ vardır. Bakın antik çağ 5 harf ve ilk eklidir. Grek sözcüğü komşumuz 5 harfli ve ilk eklidir. Ferik 5 harflidir ve ilk eklidir. Frikya biliyorsunuz ana tanrıçanın en son büyük şeylerle, coşkunluklarla kullandığı kültürdü. Fenik, Fenikelilerden geliyor. 5 harfli sonu içli biter. Mujik, Rusların kullandığı biçimidir. Mujik Rus halkına verilen aynı Türk gibi bir isimdir. 5 harflidir ve ikli biter. Kilik, Kilik atadan gelen halka verilen isimdir. Kil ve ikten oluşur. Bunların hepsi 5 harfli olup kutsallık ifade eden, daha doğrusu ilk kutsallığıyla bağlantı kurmuş olan topluluklardır. Yani bunlar birbirlerine ilk kültürü bağıyla bağlanmış olduğunu ifade eder. Peki antik sözcüğü, yani antik sözcüğü de çok garip Türkçe olarak ant ve ilk bölümleriyle, ant ve ilk, antik, ilk andı anlamına gelen bir sözcüktür. Buradan da bir çıkarım yapabiliriz. Biraz evvel söz konusu ettiğimiz kültürler demek ki ilk andıyla birbirlerine bağlıdırlar. Şimdi burada antik dediğimiz zaman biz hemen diyelim ki milattan 300-500 sene evvel Fidias zamanlarında yapılmış o yüksek kültür, yüksek sanattan falan aklımıza geliyor. Fakat bunu şöyle düşünmek lazımdır. Oradaki antik çağ aslında çok evvelden halk belleklerinde olmuş antik sözcüğünün o çağa uyarlamasıdır. Yani geçmişte insanlığı aydınlatan bir antik çağ olmuştur. Ama daha sonra felsefenin veya da sanatın veya işte heykelciliğin çok yüksek olduğu dönemde ona benzer anlamda antik adı verilmiştir. Ama antik internasyonel bir sözcüktür. Ant ve ikten. Evet. Şimdi bir de Türk sözcüğüne nerede rastlıyoruz? Şimdi Türk sözcüğüne bir tek Göktürklerde rastlıyoruz. Neden onlar Göktürktür? Şimdi Göktürkler için çok sözler söylenmiştir. Ama bir Çin şiiri vardır. Oğuzname kitabımda o şiirin bütünü vardır. Şu anda tabii hepsini çıkartamayacağım. Orada Göktürklerin neden Göktürk olduklarını, nereden geldiklerini, çadırlarının nasıl olduğunu, bayraklarının nasıl gök rengi mavi olduğunu, efendim tek çadırlarının, ipek çadırlarının saraylara değişilmeyecek mavi renkli olduğunu, bayraklarının mavi renkli olduğunu ve kuzeyden geldiklerini tek tek anlatır. Yani burada mavi renkli Türk anlamına gelendir. Hani biraz evvel akunlar nasıl ak renkliyse bunlar da gök renkli. Biraz evvel saydığım renklerden fazla oraya sonra geleceğiz. Bilge Kağan'da bir Türk adına karşılaşıyoruz. Şimdi Bilge Kağan'ın hem şahıs hem de makam adı olarak söyleyeceğiz. Şimdi önce Oğuz'dan başlayalım. Oğuz Kağan'ın yanında ak sakallı, az saçlı, uzun akıllı, gene tabii ben Uygurca aslı olan destandan bahsediyorum. Çünkü ötekiler çok karıştırılmış ve İslamiyet'e çarptırılmış olan destanlardır. Onları biz dikkate almıyorum. Ak sakallı, ak saçlı, uzun akıllı yani ileri görüşlü kişi vardı. Oğuz Kağan'ın tüşümeli yani tüşümel, düşüneni, danışmanıydı. Adı Ulu Türük idi. Ulu Türk. Ne yapıyor? Türklerin ulusu. Bilge Kağan'ın kayınpederi olan hem de gene tüşümeli olan şahsın adının ve makam adının veya Ulu Türk olduğunu görmekteyiz. Yani buradan çıkartacağımız anlam Ulu Türk, Türklerin ulusu anlamına bir sözcüktür. Yine bu ilk sözcüğüne, ilk veya ikon sözcüğüne
siz ikon sözcüğünü ikona kırıcılık dönemlerinden de Hristiyanlıkla eski ikonacıların savaşları sırasından da anımsayacaksınız. İlk veya ikon sözcüğüne Ergenekon adında da rastlıyoruz. Ergenekon sözcüğü de biraz evvel söylediğimiz gibi gen ve ikon sözcüklerinden oluşmuş Ergenekon'dur. Bileşik bir sözcüktür. Yani buradaki bizim anladığımız ikon yoluyla ergenleşmek, olmak, ergen olmak anlamı çıkan bir şeydir. Tabii o da apayrı bir şeydir. Bunun Moğolca Ergenekon destanına veya işte Türk'ünkü biraz bizimkiler kısadır ama Moğolca çok daha ayrıntılı olarak verir. Orada da gerçekten de o Ergenekon'un içinde insanların çaresiz biçimde bir iki çocuğun gidip ve orada demir maden eritecek bir çerçeveye kadar geldiğini ve o çerçeveye, o yükseltiye geldiklerinde de Tanrı'nın gazabına uğradıklarını rahatlıkla görebileceğiz. Bu ne yaptı? İkona kırıcılığı döneminde de ikonaları Hristiyanlar galebe çaldıktan sonra ikonaları kırdılar. Bugün birçok harabelerde, birçok antik yerlerde çıkartılan kolu kırık, başı kırık, burnu kırık olan heykeller işte bu ikona kırıcılık dönemlerinden kalmıştır. Şimdi Kızılbaş kültürünün, Kızılbaş yönetiminin iç içe geçmiş iki yönetimi olduğunu sizlere arz edeceğim. Bunların birisi babadan oğula geçen 3 hanlar vardır ve onların 4 oğulları beyler vardır. Bunlar Siyon'dan giden, babadan oğula intikal eden bir yönetim biçimidir. Ama bunlar görev farklılıklarıyla işbirliği içinde çalışırlar. Yani bir toprak paylaşımı değil, bir iş bölümü, iş görevi biçiminde ve Türk töresinin kanatları altında onun disiplini içinde yaşamışlardır. Bunlar biraz evvel de size anlatmaya çalıştığım gibi askerlik işleriyle daha çok uğraşırlar. Toprak yönetimiyle uğraşırlar. İşte dış ülkelerle ilişkileri yürütürler. Ama halkın yönetimine geldiğimiz zaman ülkenin 80 yöresinden, şimdi 40 da bu biraz sonra açıklayayım. 80 yöresinden seçilmiş halkın seçtiği Kırklar Meclisi vardır. Biz buna Kırklar Meclisi diyoruz. Çünkü diğer Kırklar birinci Kırklara yani Oğuz Kağan'ın Göklerin kızından olan bağlı oldukları için beyler 12 geçer. Gene bu sağ taraftakiler üstün olduğu için sol taraf ona bağlı olduğundan Kırklar diye geçer. Sayı olarak 80'dirler ama sol taraf 3 ok Bozok'a bağlı olduğu için orada 40 olarak Kırklar diye geçer. Şimdi Oğuz Kağan bir kurultan diyor. Ben ona kurultan diyorum. Zaten kurultan sözcüğü ant kurultayı anlamına gelen bir sözcüktür. Genelde kurultay diye anlatılır ama kurultay sözcüğünden kurultan sözcüğünün anlam temeli farklı oluyor. Kurultan ant kurultanı olur. Hanlar, beyler ve halk meclisi bir araya gelmektedir. Ant toplantısında. Şimdi bunlar geldiklerinde herkes bir ayini yani hiyerarşik düzen içinde yerlerini alırlar. Yani bir toplantıya gelince herkes kendi hiyerarşik veya ayini düzenine uygun yere doğru oturacaklardır. Oturma düzeni böyle olacak. Görev yerlerini ona göre seçecekler. Ve önlerine ona uygun yani görev yerlerine uygun orun ya da ülüş payları verilecek. Ondan yiyecekler ve sonra orada kendilerine birer içki sunulacak. Ant kadehinden sunulan içkiden içecekler ve ant içmiş olacaklar. Bakın ant içiliyor, yemin ediliyor. Yeminde içki yok ama antta içmek var. Ant içerim diyorsunuz. Bir şey içmiş olmanız lazım. Ant içiyorsunuz.
Yeminde yemin ediyorsunuz ve geçiyorsunuz. Orada ant içerikli değil o. Ant içmek. Şimdi bu tabii yapıldığında, kurultay olduğunda Oğuz Kağan yarlıklar gönderip, bakın burada da yar adına gönderiyor. Yarlıklar gönderip halkını topluyor, temsilcileri topluyor. Bunlar da gelip birbirlerine danışıp oturdular. Şimdi burada danışıp oturmak ne demek? Danışıp oturmak demek herkes kendi ayini, yani büyük küçük düzenine göre kendi statüsüne uygun olan yeri bulmak için birbirlerine soruyorlar ve ona göre oturuyorlar. Şeyden anlatıyorum, bu destandan. Oğuz Kağan büyük ordugahın sağ yanına 40 kulaç ağaç. Yani burada destan 40 kulaç ağaç diyor ama bunu ağaçtan yapılmış oturacak taht, sıra olarak algılarsak, sağ yanında 40 oturacak yer, sol tarafında da 40 oturacak yer yapıyor. Sağ tarafına bir altın kavuk. Bunu destan tavuk diye tercüme etmişler. Ben 5-6 tercümesini okudum. Hepsi tavuk. Oraya tavuk konmaz, kavuk konur. Zaten sözcük de kavuk olduğu zaman yerini buluyor ve oturuyor. Oraya tavuk derseniz biraz garip oluyor. Ama Uygurcadan tercüme edenler ya yazarın bir harf hatasıyla veya okumanın bir yanlış şeyiyle tavuk diye etmişler. Oradaki kavuk olacak çünkü başa geçen kavuktur. Ayağına da bir ak koyun bağladı. Yani at ucunda da bir koyun. Yani beyaz renkler yaptı. Bu nedir? Sol yanı da gene 40 ağaç diktirdi. Yani 40 sıra yaptırdı. 40 taht koydurdu. Onun başına da bir gümüş kavuk, ayak ucuna da bir kara koyun bağladı. Sağ tarafa bozoklar, sol tarafa da 3 oklar oturdular. Şimdi biraz önce size söz konusu ederken Göklerin kızından 3 oğlundan söz etmiştik. Aslında Oğuz Kağan'ın Göklerin kızının dışında bir eşi daha var ama o yeryüzünün kızıdır. Dolayısıyla onda göksel adlar değil, onların çocuklarına yersel adlar vermişlerdir. Onların adları gök, dağ ve deniz olarak dünyevi adlar vermişlerdir. Çünkü anaları dünyevidir. Onların 4'er oğulları da bey konumundadırlar. 12'dirler ama bu han, bey ve kırklar, yani 3 han, 12 bey, yani ikinci saydıklarımız ve kırklar, seçilmiş kırklar Oğuz'un solunda yer alıyorlar ve gümüş kavuk, kara koyun, sol taraf belirlemeleriyle de abilerine bağlı konumları ortaya çıkmaktadır. Bunlar Oğuzların 3 ok bölüğünü teşkil ederler. Ötekiler bozok, bunlar 3 ok. Bunlara aynı zamanda yörük denir. Çünkü bunlar göçebelik. Türk toplumunun yörük bölümüdür, göçebe bölümüdür. Aslında bozok bölümü göçebe değildir. Onlar yaylak ve kışlak biçiminde yaşarlar. Yörüklerse çadırlarla yöreden yöreye göçerler. Onların yaşam biçimleri çadırlan ve yöreden yöreye göçmek yoluyladır. Bunlar Anadolu'da da aynı şekilde konuşlanmışlardır. Oğuz Destanı'nda da onları batıya gönderir, bozokları doğuya gönderir Oğuz Kağan. Anadolu'ya geldiğimizde de bu üç okların, yani yörük takımının Kızılırmak yayının batısında konuşlanmış olduklarını görüyoruz. Kızılırmak yayının içinde Bozok'tur. Orası Bozok Yaylası'dır. Batısı üç okların yerleşim yerleridirler. Kendi hiyerarşik yönümlerine göre en kuzeyde, ortada ve güneyde gök, dağ ve deniz olarak yerlerini almışlardır. Yani Denizhan bu Toroslarda yerini almıştır. Dağhan, Orta Aydın yörelerinde yerini almıştır. Gökhan'ın ardılları da Kastamonu, Çengiri taraflarında yerlerini almışlardır. Yani batıdadırlar, yörüktürler, üç oktavdırlar. Şimdi burada bu oturma düzeninin arkasından
geliyor, kesilen kurbanın ülüş payları gelecektir. Herkes önüne hayvanın bir bölümü önlerine koyarlar. Bu hayvanın bir yeri, o hayvan adlandırılmıştır. Bu görev ve sorumluluğu ifade eder. Yani şu bölümü şu ifade eder, şu bölümü bunları bu insanlar biliyorlar. Biz bugün bilmesek de onlar. Bu orun paylarından 3 lokma alıp ant kadehinden de bir yudumlamakla bu görevler ayin düzenlerine, yani hiyerarşik düzenlerine ve hiyerarşik düzenlerine göre kendilerine düşen tölsel görevleri aldıklarına ve yerine getireceklerine dair ant içmiş olur. İşte burada dönülmez bir ant var. Yemin etmek fiiliyle içmekle kullanılıyor. Bunu anlattım. Ant kurulunda ant içen bu 80 veli, ant bittikten sonra kutup huzurunda icra edilecek kırklar cemine katılacaklardır. Bakın buradaki kırklar ceminde çok büyük görevler vardır. Topluma karşı çok büyük sorumluluklar almak ve yerine getirmeyi ifade ederdir. Bu 80 velinin katılımıyla gerçekleşecek olan kırklar cemi Zara'nın çok yakınındadır. Hemen Zara'nın doğu yakasından döndüğünüzde yukarı Özler'e dönersiniz. Yukarı Özler'e döndüğünüzde Ütük vardır. Ütük çayı geçer oradan. Abaş çayı derler ona. Yani A'nın başladığı çay anlamına gelir. Onun türküsü de vardır. Abaş diye. Tabii bu eski insanlardan ben dinlediğim için anımsıyorum. Bugün bunları unuttular. Ama Ütük hala Ütük adıyla varlığını sürdürmektedir Ütük köyü. Ortasından da Abaş çayı geçer. 40 metre batıya kadar, 40 kilometre batıya kadar uzanır. Orada Özen çayına kadar uzanır. Özün sınırı anlamına gelen Özeni, Özen çayına kadar uzanan, buraya yukarı öz toprakları denir. Yani özün üstü, yönetimin üstü anlamına gelen bir yerdir. Şimdi burada hemen ortada su özü, yani özü demek ruh demektir eski şeyde. Suyun özü denilen yerde, orada bir yerleşkede 80 ören diye adlandırılan bir yer var. Hala 80 ören derler. 80 ören diye adlandırılan yerde kutup huzurunda bir cem gerçekleştiriyorlar. Burası Kızıldağ ile Yıldız Dağı'nın tam ortasında yer alır. Yıldız Dağı'nı da Kızıldağ söylediğimiz gibi Kız ilinin dağını, Yıldız Dağı'da atalarını ifade eden, ataların adını ifade eden çok kutsal bir dağ sayılır. Bunu da Pir Sultan Abdal'ın bir şiiri vardır Yıldız Dağı'nın hakkında. Merak edenler Pir Sultan'ın Yıldız Dağı dizesini benim kitaplarımda da vardır da şimdi şey yapmasın diye söylemiyorum. Yani çok kutsal bir yeridir o bölgenin. Türk töresinin yüksek kutsallıklarının tam ortasında bu yukarı özler vardır. Şimdi burada 40 gün cem yapacak buraya gelenler. Burada ağırlanacaklar ve bu cem 40 gün sürecek. Ya bu ne kadar uzun bir şey. Mesela şeylerde Anadolu'da bugün Alevi cemleri Perşembe akşamları yapılır. Perşembe günleri çünkü meşrep günüdür. O gün sabaha kadar, Cuma sabahına kadar sürer veya işte daha erken biter. Eskiden tabii mesela uzunken sabahlara kadar sürerdi. Ama bu 40 gün sürüyor. Neden bu 40 gün sürüyor? Bu belli. Çünkü burada 40 tane ülkenin 40 yerinden gelmiş olan 40 eren vardır. 40 seçilmiş vardır. Meclis temsilcisi vardır. Sesten ya. Onlar ikisi bir sayıldığı için 40 oluyor. Bunların her birine orada mecliste bir gün veriliyor. Yani bizde nasıl 5 dakika 10 dakika veriyorlar. Orada bir gün veriliyor herkese. Herkes bölgesinin sorunlarını o gün masaya getiriyor. Sorunlarını ortaya döküyor ve meclisçe onun çözümü meclisçe kararlaştırılıyor. Meclisin onayından geçiyor. Bütün gün ona tahsis ediliyor. Dolayısıyla 40 gün süren 40 meclis 40 gün sürecektir. Herkese bir gün tahsis edildiği için. Bu halkın bütününü temsil eden kurul. En yüksek kuruldur.
Bu kurul yani beylerden de daha üst dönemde bir kuruldur. Çünkü halkı yöneten, kültürü yöneten, halkın içinden gelen ve halkın içine gidecek olan bu meclisin seçkinleridirler. O zaman diyebiliriz ki bu insan topluluklarının, bakın sadece bizden kastetmiyorum ve yönetimlerinin var edildiği zamanlardan kalan, yani insan toplulukları var edildiği zamanlardan kalan o en ilk yönetim biçimlerinin Türk toplumlarında yaşatılmış örneğini biz tanık olduk, görüyoruz. Bu cemlerde en önemli noktalardan başlangıç noktası herkesin birbirine rızalık vermesi. Yani kimsenin kimseyle dalgın olmaması, kafasının içinde bir şüphe bulundurulmaması, bir olumsuzluk yaşatmaması, barındırmaması gerekmektedir. Eğer ki öyle bir şey varsa o dede huzuruna götürecek, içindeki kuruntu neyse bunu dedeye söyleyecek, dede onları dara çekecek. Dolayısıyla toplumsal huzuru sağlayacak. Herkes birbirinden barışık olarak, rızalık vermek demek herkesin birbirinden barışık olması, birbirine karşı herhangi bir şey taşımaması anlamına gelen bir sözcüktür. Yani burası adaletin ve toplumsal barışın sağlandığı bir yerdir. Kurbanlar burada görülecektir. Yani kutup adına, toplum adına kurbanlar kutsanacaktır. Evlenenler kutup adına, toplum adına kutsanacaktır. Ataların yad edilecektir bu cemde. Yer ve gök Tanrı'ya şükran sunulacaktır. Biraz evvel söylediğimiz gibi. En önemli noktalardan birisi ataların yad edilmesidir. Ataların edimlerinin yaşanan güne taşınmasıdır. Bu cemlerde saz eşliğinde ataların edimleri anlatılır. Ötekilerde ne yapılıyordu? Kerbela ağıtları yapılıyordu. Ne yapılıyordu? İşte 12 imamlar yüceltiliyordu. Burada ataların edimleri, geçmişte başlarına neler geldi, hangi kahramanlıklar, hangi acılar yaşandı, bunlar dilden dile, dilden dile anlatılarak unutulmamak üzere o cemlere taşınıyordu. Yani geçmiş tarih yaşanan güne böyle taşınıyordu. Bu arada ne oluyor? Atalarla yaşanan gün, dünle bugün arasındaki bağlar güçlendirilip pekiştiriliyordu. Onun için biz bunlara atalar inancı diyoruz, atalar kültürü diyoruz. Bunların ibadet bölümü ise semah'tır. Semah, bedenden arınmış kadınlı erkekli canlılar grubunun yaratılıştan ötürü, kılınmaktan ötürü yer ve gök Tanrı'ya şükran sunmasıdır. Ve temel düşüncesini Göktürk abidelerinde ifade etmiştir. Üze gök Tanrı, Tenri diye yazıyor orada. Asra Yağız yer kılındıkta. Kılınmak, yaratılmak sözcüğüdür. Namaz kılmaya gidenler niye kılmak anlamına geldiğini pek bilmezler ama Göktürk abideleri bunun yaratılma anlamına geldiğini diyor. Üze gök Tenri, Asra Yağız yer kılındıkta ikinin arasında kişi oğlu kılındı. İşte bu kılınmaya, bu yaratılmaya şükran sunuluyor. Şimdi Hacı Bektaş, Acı Bektaş Veli Hacı değil de acı yakıştırmasıdır. Ac olacak demektir. Bir de işte diyor ki onu oyuncak gibi sananlara haşa ki bizim semahımız oyuncak değildir. O bir aşk halidir. Salıncak değildir. Her kim ki semahı bir oyun sayar, onun namazı kılına değildir. Acık Paşazade Baba İlyas'ın torunu olur. Efendim o da şöyle tanımlıyor. Çerhu sema, gece gündüz durmadan dönen aklı küllün ördüğü çerhtir. Çerh, bu 45 veya 90 derecelik vuruşlara çerh diyorlar her bir dönüşe. Gerçek sema budur. Yani demek ki bu sema yaratılışa dönüş gökyüzündeki aklı külün dönüşünün yeryüzündeki insanlığa bir yansıması olarak algılanarak tatbik edilmiş, inanılarak tatbik edilmiştir. Şimdi bu nereye kadar gidiyor? Bunların cem törenleri ne kadar?
dönebiliyoruz. Çin şairleri buna tarif olmuşlar. Çin yazarları buna tanık olmuşlar ve şöyle anlatıyorlar. Yüzde daldan düşüp titreyen yaprak gibi kış rüzgarına tutulup döndüler. Sanki gökkuşağı gibi hafif bir kumaş idiler. Gökyüzünde fırtınalı bir rüzgar gibi döndüler. Şimdi bir başka Çinli şair de gene anlatıyor. Bir başka dönemde farklı yerlerinden alınmış o. Döne döne sema eden yabancı kızlar. Gönlünüz sanki bir saz, elleriniz sanki bir tef. Sazlar ve tefler çalınca kollarınızı açtınız. Döne döne, durmadan dönerek, kar fırtınası gibi. Tek ayak üstünde sağa ve sola. Hiç durmadan 1000 kere döndünüz. 10.000 kere döndünüz. Bu cemler, bu Kırklar Cemi, biraz evvel sözünü ettiğimiz Kırklar Cemi, toplum içinde, toplum arasına, yani bu kırklar buradan ayrılıp gittikten sonra deli tabii bugün deli anlamını almış ya, tabii bu kültürde ısrar edenlere deli sözcüğü uyarlanmış. Aslında bu sözcük il edici anlamına, yani ili yaşatıcı, yürütücü anlamına bir sözcüktür. Deli'yi yazıp aksi yönden okursanız bunu göreceksiniz. Abdal, su demektir. Abdal, işte derviş, aşık veya ışık gibi veya şavuk gibi, töre göre ışık şavuktur zaten. Töre görevlenince alt kademelerde tekrarlanır. Burada alınan toplum birimlerine iç ve dış, yani bu Kırklar Cemi'nden gelen bilgiler onlara iletilir. Toplumsal adalet, huzur ve barışıklık sağlanır. Atalar yad edilir. Gök ve yer Tanrı'ya şükran sunulur. Bu ilerlemeye göre kış aylarında yapılır ve Cem'in gidişatına göre şafaklara kadar sürebilir. Sonra orada kesilen kurbanın lokmaları giyinir. Lokma yemek, tuz ekmek hakkıyla insanların barışıklığı için, insanların birbirlerine ant vermesi anlamına tuz ekmek hakkı, birbirlerine saygı göstermesinin bir yemini olarak algılanmalıdır. Şimdi tekrar Kutupüzü'ndeki Kırklar Cemi'ne dönersek, 40 günün sonunda veliler, velilik alameti olarak başlarına sarıklar sarılacak. Hani diyor ya, baba ben derviş miyim, hırkamı giymiş miyim? Hırkaları giydirilecek veya abaları giydirilecek. Ellerine asaları verilecek ve geldikleri yerlere, görevleri başlarına, bu sırtları sıvazlanarak görevleri başlarına gönderileceklerdir. Şimdi veliler gittikleri yerlerde bölgelerindeki il evlerini kuracaklardır. Bakın bunlar veli ve il evi. Şimdi sözcük öyle kurgulanmış ki veli sözcüğü, il evi sözcüğü, birini bir yönden okursanız veli olur, aksi yönden okursanız il evi olur. Bu anlamda birbirlerinin bütünleyicisi olduklarını ifade etmek için sözcük öyle atalarımız tarafından kurgulanmışlardır. Bu veli ile il evi bütünleşmesini gösteren bir yapılandırmadır. Yani bu inceliklere ben gerçekten şaşırıyorum. Nasıl bu kadar incelikleri bu insanlar bu eski devirlerde yapmışlar? Onlar bizim düşündüğümüzden çok daha derune insanlarmış. Bunu ancak anlayabiliyorum. Bu il evleri ne? Biz zaviye de diyoruz. Bu zaviyeler, yani bilindiği gibi basit bir bina olmayıp çok geniş araziler içinde konaklama yerleri, aşhaneleri, çamaşırhaneleri, hayvanlar için ahırları, bağları, bahçeleri, üretim yerleri olan, gelen geçen halkı ağırlayacak muazzam külliyelerdir. Bunlar genellikle halkın bağışlarıyla, oralarda kesilen kurbanlarla veya beylerin, çünkü toprağın, söylemiştik ya, toprağın mülkiyetini uğraşanlar beylerdi. Bu velilere istedikleri toprakları beyler tahsis ederler. Onların şeysi olur ama veliler de kutsallık açısından onların da üzerindedirler. Şimdi zaviye diyoruz. Veliyi gördük, ilevini gördük. Zaviyelerini kurdular. Zaviyeyi nereden icat etmişler bu sözcüğü? Yine dersek ki her sözcük ad olduğu nesneyi tanımlar şekilde verilmiştir. Şimdi zaviyeye baktığımız zaman sözcük za
ve viye sözcüklerinden oluşmuş bileşik bir sözcüktür. Za ve viye. Viye sözcüğünü biz Bahriye'de çok kullandık. Viye açı demektir, yön demektir. Yani derler ki viye 180 olacak. Hemen Serdümen tekneyi, gemiyi 180'e doğru çevirir. Viya böyle der. Viya 180 der. Kaptan da der ki viya böyle, yani böyle devam et. Viya böyle devam ederler. Bu topçulukta da zaviye, zayla birlikte tabii o yanlış olarak kullanılıyor. Sadece viye olarak kullanılması gerekir. Ama zaviye sözcüğünden kopyalandığı için Osmanlılar'da zaviye olarak gelmiştir. Yani zaviye sözcüğü zaya diyelenmiştir. Za biraz evvel bahsettiğim gibi Kırklar Cemi'nin yapıcılığı zaranın zasını ifade eder. Ra da ana tanrıçanın sözlerinden, yaratıcı ananın isimlerinden Ra'dır demiştik. Za ve Ra. Za'ya yönlendiriyor. Toplumu Za'ya yönlendiren, zaraya yönlendiren bir birimdir. Gelen geçeni aç insanı doyuran, ötekilere, yoksullara yardım eden ve şey olarak savaşlarda da toplum içinde insanları coşa getiren bir şeydir, görevleri de vardır. Şimdi eski Türk söyleyelim, bu dedik ki namaz sözcüğüne buradan gelmek istiyoruz. Namaz sözcüğü bugün namaza gidiyoruz diyorlar ya, günde 5 defa müezzin ezan okuyor ama hiç namaz sözcüğü geçmiyor. Ne diyor? Hayale salat diyor. Yani salata buyurun diyor. Türk halkı da diyor ki namaza gidiyorum diyor. Ya peki canım, Arapçada namaz sözcüğü yok. Bunu biz nereden icat ettik? Demek ki Türk halkının sözcük kesesinde, sözcük dağarcığında namaz diye bir sözcük vardır. Bu şeydir, Arap ibadetinin dışında zamanla ilgili bir sözcüktür. Ters çevirdiğin zaman, tersinden okuduğunuzda zamandır. Bu şey tarafından, bu bir kişi tarafından yapılan bir şeydir. Bu Türklerin büyük kâhane çadırın önüne şafaktan önce kalkıp güneşin doğuşuna doğru eğilip, doğmadan önce şafak vakti eğilip saygı sunan ve ibadetini yerine getirdiği bir ibadet biçimidir. Onu sadece o toplumu adına yaptığı bir ibadet biçimidir. Diğerlerini anlattık, onlardır. Şimdi konumuzu toparlamamız gerekirse sevgili izleyiciler, Kızılbaşlık merkezinde yaratıcı ana yar olan bu yolla kurulmuş bir il veya devlet yapılanmasıdır. Bir kültürdür. Burada Oğuz'un torunları vesayet yoluyla ilin askeri toprak kazanımı, yönetim ve dış siyasetini yürütürler. Ama bir de halk meclisi vardır. Kırklar diye adı geçiyor. Ülkenin 80 yöresinden 40 Bozok'tan 40'ta 3 oktan seçilmek suretiyle seçilerek gelenler vardır. Halkın hukuk, adalet, ibadet ve iletişim görevlerini yerine getirirler. Beylerin seferlerinde de onların yanında askerlerin moral desteğini sağlarlar. Böylece Oğuz il düzeninin beyler ve halk seçilmişlerinden oluşmuş ikili bir düzenle yürütüldüğünü ve inanç merkezinin hepsinin başı sayılan kız ana ocağı olduğunu veya kız il başı olduğunu görmüş oluyoruz. Evet. Şimdi dinleyebilirim. Sorularınızı merakla bekliyorum. Daha uzun tabii konu da fazla dağıtmak istemiyorum. Evet. Sesim geliyor mu? Geliyor hocam da ben sesi açamadım bir anda. Tamam. Çok teşekkür ederim Ömer Bey. Gerçekten muhteşemdi. Böylece Kızılbaşlık'ın demokratik, katılımcı bir yönetim sistemi olduğunu anlıyoruz. Evet. Yani başlı başına bir kültür. Zaten şu anda da
bizim Alevi dediğimiz kesimde küçükler de olsa bu şekilde artık şehirlerde pek yapılmıyor ama köylerde eskiden bu yapılanma devam ediyordu. Şimdi eğer yorulmadıysanız sorulara geçeceğim. Tabii merakla bekliyorum soruları. Çünkü sorular konunun ne kadar anlaşıldığını bana anlatan sözcükler. Evet. Şimdi bir soru var. Gürhan Uysal YouTube'dan sormuş. Tunceli Cemil'inde de sormuş bu soruyu. Alevilik ve Bektaşilik arasındaki ayrım konusunda net bir cevap var mı? Onu bulamamış bu sorunun cevabını. Şimdi Alevilik ve Bektaşilik. Yani aslında Kızılbaşlı'dan sonra Alevilik, Bektaşilik şimdi kesimi. Alevi sözcüğü aslında Kızılbaşlı ifade eden bir sözcüktür. Evet, Fakat 1500'lü ve 1600'lü yıllarda 1700'e kadar yapılan baskılar sonunda ister istemez Alevi sözcüğünü, Kızılbaşlık çok kirlendiği için Alevi sözcüğünü kullanmışlardır. Yani Aleviler Alevi sözcüğünü kullanmayı tercih etmişlerdir. Çünkü çok kirletilen bir sözcüğü kimse üstüne almak istememiştir. Şimdi burada Bektaşilik tamamen ve tamamen Osmanlı yapılandırması, e, Osmanlı tarafından kapı kulları için kurgulanmış ama Bektaş Veli'nin adı kullanılarak, çünkü Bektaş Veli 1270'lerde Hakk'a yürüdüğü 71, 70, 1-2 sene önemli değil. Osmanlı yani tarih sahnesine çıkmaları 1300 küsurlardadır ki Bektaşilik kurmaları biraz daha geçtir. Orhan işte kendisine uydurarak der ki biz Hacı Bektaş'tan el aldık, işte şunu yaptık, bunu yaptık. Arada halbuki 100 seneden, 150 seneden fazla zaman vardır. Ama Hacı Bektaş'ın kutsallığını kullanmak için kendi kurguladıkları Bektaşilik sistemine bir kök vermek amacıyla Bektaşi adını kullanmışlardır. Şimdi ben şöyle bir yakın benim çocukluk zamanıma kadar Bektaşiler ve Aleviler arasında büyük ayrım vardı. Yani bir kere Aleviler Bektaşi olduklarını kabul etmezlerdi. Bektaşiler de Alevileri içlerine kabul etmezlerdi. Şimdi ben babamdan duydum. Bizim kökümüz tabii ki Kızılbaş'tır. Bunu anlamışsınızdır o kadar çok bilmekten sonra. Babam İstanbul'a geldiği zaman memleketten bunları tabii kendinden zannederek, kendilerine bir destek amaçlı aramıyla şeye gitmiş. Üsküdar'daki bir adını söyleyin, dergaha gitmiş. Kendisini ifade etmeye çalışmış. Onlar demişler ki siz bizden değilsiniz. Siz bizden değilsiniz diye ötelemişler. Tabii bizim bir birliğimiz yok, bir grubumuz yok, bir desteğimiz yok. Bektaşilik devlet desteğiyle gelmiş olan bir kurumdur. Ve bu sonra sanıyorum ki 20 senede falan Bektaşilikle şehirleştikten sonra Bektaşilikle kaynaştı. Ama şimdi şu vardır. 2 tane kitap vardır. Birisi Ahmediye, birisi Muhammediye'dir. Ahmediye nedir, Muhammediye nedir? Şimdi bu rahmetli Faruk Sümer'in bir anlatısı vardır. O diyor ki 14-15. yüzyıla kadar Türklüğün olduğu her yerde, yani Balkanlardan Harizm'e kadar her yerde sazlar çalınır ve oğuznameler söylenir. Yani Türklüğün olduğu her yerde, Makedonya dahil. Ondan sonra diyor 16. yüzyıldan sonra diyor 17. yüzyılda özür dilerim. Bunun yerine 16. 17. yüzyılda Köroğlu destanları aldı. Şimdi tabii Köroğlu destanlarının bundan bağlantısı olan konumuzun dışında ama Köroğlu destanları bir oğuznamedir. Ama halkımız o perspektiften bakmadığı için bunu şey yapmıyor, ayırdına varmıyor. Ve gene devam ediyor Faruk Sümer diyor ki 17. yüzyıldan sonra Köroğlu destanlarının yerine Ahmediye ve Muhammediyeler aldı. Ne demek Ahmediye? Muhammediye'yi biliyoruz. İslamcıların kitabıdır. Ahmediye Osmanlı döneminde
Bektaşiler için basılmış olan şeydir. Ahmediye Bektaşilik kitabıdır. Bektaşiliğin ritüellerini, şununu bununu yazar. Bir tane Aslı bir arkadaşım da vardı. Onun da bir resmini, hatta şeyini koymuştum ben. Kızılbaşlığın içine koymuştum. Daha sonraları işte Osmanlı Anadolu Türk halkına iki kapı açmıştır. Birisi Sünni İslam'a giden yol, bir tanesi Yeniçerilerin, Kapıkullarının koruması altında olan Bektaşi ocaklarıdırlar. Türk halkı bir bölümü Bektaşi ocakları daha sıcak gelmiştir. Çünkü orada 12 var, adaleti görme var, işte kutsama var, kurban kesme falan var. Bir kısmı da oraya geçmiştir. Ama şeyden sonra özellikle 1827 bir Bektaşi katliamıdır. Biz ona Yeniçeri katliamı diye üstünkörü geçiyorlar ama o Yeniçeri katliamından çok Bektaşi katliamıdır. O irdelenirse bakılır ki mesela Aksaray'a yürüyen grubun içinde 4.000 tane suhte vardır. Suhte demek medrese talebeleri var. Ona baktığınız zaman oraya yürüyen grubun içinde bütün tarikat başları vardır. Tarikat üyeleri vardır. Hacılar, hocalar vardır. Yani bu bir din savaşıdır aslında. Ha, İslamiyet'e benziyor, benzemiyor tarafları var. Ama önemli olan şu ki ta başından beri, ben onu Kızılbaşlık'ta detaylı anlatmaya çalıştım. Başından beri Yeniçerilerle, Kapıkullarıyla, Bektaşilikle Sünni İslam arasında bir rekabet, bir sürtüşme vardır. Dolayısıyla hani 1827'den sonra ne olmuştur? Artık her ikisi istenmez olmuşlardır. Birbirlerinin içine girmişlerdir. Birbirlerinin koruyucusu olmuşlardır. Ama zaten şeyde de Türkler Anadolu halkı Kızılbaşlık'tan Bektaşilik kapılarına doğru kapılandıkları zaman, Alevi Bektaşiliğe kapılandıkları zaman, koruma amaçlı oralara girdikleri zaman da oraya tayin olanlar Bektaşi babalarıdırlar. Yani bunlara şey diyorlar, 12 imam şeyinden gelenler. Kendilerine bunların birer tane berat veriliyor padişah şeyiyle. 12 imam soyundan olduklarını belirtiyorlar ve dedelik yapma görevleri veriliyor. Aslında onların öyle bir şeyleri yok gerçekte. Fakat kadı kararıyla, padişah oluruyla bunlar hepsi seyit oluyorlar. Bu seyitler işte bu dedelerdir. 12 imam soyundan geliyormuş gibi. Şimdi sorunun yanıtını tam verebildim mi acaba? Bunlar Evet, farklı farklı şeylerdir. Birbirlerinin içine kaynatılmıştır. Kaynak yerini ortadan görürsünüz tarihe baktığınızda. doğru, doğru hocam. Yani şöyle Kızılbaşlık doğal, kırsal kesime mensup. E, Bektaşilik e, benim önceki bilgilerimde de şehirleşmiş sultan, daha doğrusu devlet eliyle kurulmuş bir Tibet sistem. eliyle kurulmuştur. Yalnız Evet. şöyle söyleyeyim, Kızılbaşlık 1527 yılında, 1526 yılında başlayıp 1527 yılında biten bir Osmanlı Türk ulusu savaşları vardır. O parti parti bölük bölük falan gösterilir ama o bir bütündür. Osmanlı'ya karşı topyekün Anadolu halkının kavgası ve savaşıdır. Ayrıntılarını ben orada verdim. Daha birçok yerde geldi. Bu savaşın bittiği yer biraz evvel bahsettiğim Yukarı Özler'de bitmiştir. Orada çok geniş bir ova vardır. O ovanın altına su kuyuları derler. Baba dedim, suyun kuyusu olur mu? Zaten kuyusudur. Çocuktum. Anamız ziyarete gidiyorduk. Anneannemi, evime. Zaten su kuyusu oynadık. Valla oğlum su kuyusu derlerdi. Sonra bir de yapı vardı orada. O yapıyı göster. Bu da han altı. Ya dedim, baba bu küçücük şey han mı olur burası? Evladım esas han yukarıdaymış falan dedi. Daha sonra ben çalışmalarıma başladıktan sonra o su kuyularının tamamının toplu mezar olduğunu keşfettim. Ve Yani, köylüler de bunu tasdiklediler. Su asker demektir. Su kuyuları asker kuyuları demek. Yani subaydan mülhemdir. Subay demek subeyi demektir. Asker beyi demektir. Su kuyuları da budur. Şimdi 1527 yılı Haziran ayında oralarda çok büyük katliam oldu. Bizim atalarımız yok edildiler ve ocak merkezi biraz evvel söylediğim e, ana ocağı tahrip edildi.
Ve ondan sonra Anadolu Türk halkı, yani Kızılbaş Türk halkı başsız ve yönetimsiz ve iletişimsiz kaldı. O zaman kim tuttuysa oraya götürdü. İranlı dahiler geldiler Şah İsmail'in. Onlar tuttular, bir tarafa doğru çektiler. Efendim Bektaşi babaları geldi, öbür tarafa doğru çektiler. Bir başkası geldiyse o da öbür tarafa doğru çekti. Siz başsız, köksüz kalırsanız sizi her yere götürürler. Türk halkı gene bugün böyle. Türk halkı bugün köklerini bilmeyen bir ulustur. Tarihi olmayan bir ulustur. Kim yazmış bizim tarihimize? Osmanlı. Osmanlı'nın kökü nedir? Selçuklu. Selçuklu'nun kökü Türktür. Kınık mı? Peki Selçuk Bey'in başına neler gelmiştir? Neden dara çekilip de toplum dışına itilmiştir? Türk tarihi bunu yazmaz. Yani daha genç yaşındayken dara çekilip aforoz edilmiştir. Yani bu aforoz da aynı zamanda eski kültürümüzün kardeş ifadesidir. Biz de düşkünlük diyoruz. Yol düşkünlüğü. Yol Evet. düşkünlüğü töre yolundan düşmüştür. Ve Evet. dolayısıyla cende giderek efendim orada Müslümanlaşmıştır. Hatta oraya giden Türk şeylerine, vergi tahsildarlarına, cend o zaman Oğuzlara vergi veren bir yer. Biz kafirlere Oğuz vermeyiz diye. 3 gün evvel oradan çıkmış. Biz kafirlere vergi vermeyiz diye kafa tutmuştur. Sonra Oğuz askerleri geldiğinde kaçmış, köle gitmiş falan. Uzun uzun hikayeleri vardır ama bizim tarihimiz bunlardan bahsetmez, ama onların çocuklarının yazdığı tarihi veya Osmanlıların yazdığı tarihi biz Türk tarihi olarak kabul ederiz. Biz Osman'ın adını Osman diyebiliriz. Şahabettin Fahrettin bin diye Orhan babasının ve kendi adını Acem isimleriyle yazmıştır. Zaten o konularda yapılan araştırmalarda onların köklerinin Acem ya da Ahimeni karışımı olduğundan bahsederler. Bilmem tatmin Evet. edici oldu mu? Su Cemre Sim Aydemir şöyle bir not yazmış. Ben Giresunluyum. Köylerimizde annelerimiz uzak bir yerdeyse ona kız ana, kız ana, kız abla deriz. Gerçekten de hep böyle kız anne diye bahseder kız çocukları. Hep kız anne denir. Efendim, Yani efendim ben size aynı benzer bir şey söyleyeyim. Benim köyümde, ben İstanbul'da büyüdüm ama ebem köydeydi. Her yazın giderdik. Bizim bir komşumuz vardı. Adı Ana Kız. İsim yani olarak Ana Kız. Tabii biz ana kız demiyoruz da kız diyoruz, ana kız. Nereden gelme bu? Bu geçmiş kültürümüzden, geçmiş geleneklerimizden son örnekleri o ana kıza kadar yaşamıştır. Hala da ana kızdı. Ölmediyse, çünkü benim yaşlarıma yakındı. Demek istediğim nokta, bu bizim kültürümüzü gösteren bir şeydir. Kız ana sözcüğü de tabii ki çok da yakışıyor yani kız ana. evet, kız ana. Hep kız anne, kız ana diye Kız bağırırlar ana, kız böyle. ana. Murat Çevik'ten şimdi Ütük köyünden bahsetmiştiniz Dara'nın. Evet, evet. Orada Ötük'ten geliyor olabilir mi? Ütüken, Ötük, Ütüken. Ötüken, Evet. Sınırı işte. Ötüken, evet, Ütüken neresi? Ütüken, başkent Türkiye'de oluyor. tabii ki yani Ütük. Yani o kadar çok oturuyor ki. Tabii bu konuşma çerçevesi içinde size çok daha fazla şeyler anlatamıyorum. Yani mesela oradaki coğrafi adları versem, o biraz evvel bahsettiğim Yukarı Özler'deki Özırmağı'nın kıyısındaki köydeki adları versem, tek 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 hepsi geçmiş kültürümüzün coğrafyaya yansıması olarak gelmektedir. Yani Evet, zaten Türkler ilk önce Türkleştirmişlerdir toprağı. Yani Claude Cahen'di galiba. Claude Cahen diyor ki Barbarossa'nın Haçlı seferleri sırasında e, onun yanında Barbaros'un yazarları bu şeyden geçerken, bu İzmir tarafından böyle o tarafa doğru geçerken, e, Hatay taraflarına doğru göç yolu üzerinde, yürüyüş yolu üzerinden geçerken diyor, Barbaros'un yazarları diyor, ya diyor, sanki diyor hiç diyor o eski isimleri bilen kalmamış gibi diyor. Bütün dağları diyor, tepeleri Türkçe adlarıyla yazmışlardır. Bunu ben söylemiyorum. Claude Cahen, hani, duymuşsunuzdur. Ee, Sorbonne Üniversitesi İslam evet, Kürsüsü profesörüdür. Öneririm Türklerin Anadolu'ya ilk girişi kitabını, Osmanlı'dan önce Anadolu gibi kitapları çok çok
güzel araştırmalardır. Yani coğrafyaya isim vermek çok çok önemlidir. Türkleştirmek. Şimdi Türk ya nasıl Anadolu Türk yurdu oldu? Anaoğlu ne demek Anadolu? Benim kitabımın birisinin adı Anaoğlu Anadolu. Çünkü Türklerin kökü Anao'ya dayanıyor. Anao, Anadolu Asya'daki en eski arkeolojik merkez. Yani Türk mitolojisine baktığınız zaman Bahattin Ögel'in o alıyor sizi götürüyor. Nereye götürüyor? Anao'ya. Çünkü en eski bölgedeki o. Ha ne kadar çok eski değil. Milattan önce 3000-4000 sene. Tabii ki 20 bin sene insanlık tarihine baktığınızda az gibi gözüküyor ama ya, o zaman yavaş ilerliyor. Gelişim az oluyor. Evet. Hani onun için Anaul. Anaul sözcüğü Anaul'dan geldiğini ben düşünüyorum. Öyle kabul ediyorum. Çok da Evet. yakıştırıyorum. Şerimin Hanım sormuş sanırım siz buna cevap verdiniz ama yine bir şey söylemek ister misiniz? Kırklara karışmak deyimi ve bu kültürün ruhani boyutu sanıyorum. Ne dersiniz? Evet, tabii. Yani Kırklar bir kere bunlar maddi varlıklardır, seçilmişlerdir. Ama bunlar sadece seçilmiş olmaktan yüceliklerini almıyorlar. Bunlar ant içtikten sonra bu yıldız gördüğümüz hücre gibi yerlerde her sene 12 gün yani o 12 gün orada çok az bir yemekle ve şeyle baş başa kalıyorlar. Kendi benlikleriyle baş başa kalıyorlar. Türk Kızılbaş kültürünün en önemli öğesi, en önemli noktası yani o kültürü benimseyebilmenin püf noktası beni öldürmektir. Bencilliği öldürmektir. Yani bu eşitlik ve kardeşliğin ana kültürünün olmazsa olmazıdır. Eğer ki beni öldüremiyorsanız, beni yok edemiyorsanız ego mu size hakim olacak, siz mi egoya? O zaman ego size hakim oluyorsanız işte toplum ortada. Senin arabanın markası benim arabamın markası olur. Ama bakın eğer ki egoyu yok ettiyseniz hiçbir hanın adını bilemezsiniz. Yoktur. 6 tane han vardır. Üçü Bozok'ta üçü. Hiçbirisinin adını bulamazsınız. Velilerin hiçbirinin adı yoktur. Ne vardır? Mesela diyelim ki Ege'de bu şeyde Çin'de Madran Baba vardır. Hep Madran Baba'dır. Bir adam mıydı? Hayır. Madran Baba hep her seçimde öldükten sonra yenisi seçilen bir babadır. Somuncu Madran babaydı Baba gibi. Madran Baba kim olduğunu ifade ediyor. Yani Madran Baba'da hangi kültürün temsilcisi olduğunu da ifade ediyor Madran adı. Evet hocam. Somuncu baba da vardı. Somuncu her yerde bir somuncu babamız var. Her yerde var. O biraz Vedat farklı. Bey yani Bizde ilginç ama mesela Çiçek Baba var. Bizim dağımızda Çiçek Baba var. Oraya evet, Eren diye giderler, Mezar diye giderler. Yani evet, aptalca bir şey. Yuşa var, İstanbullular bilirler. Yuşa Baba evet, vardır. Yani yok mezarı 20 metre, yok 30 evet. metre falan. Bunlar eski Türk kültürünün biraz evvel halk temsilcileridir sözünü etmeye çalıştığım gibi. Adı yoktur. Yuşa Baba'dır. Ondan sonra gelen de Yuşa, ondan sonra gelen de Yuşa. Evet Evet, çok Vedat şöyle bir ilk konusunu biraz açmasını rica ediyorum demiş. ilk Yani Türk ilk yani dediniz ya Frik, evet Ferik. evet O, ilk orada belki orada şeye geçti. İlk ana tanrıçanın Kıbıl'ın, kıblenin adlarından birisidir. E, Bir biçimde ilk olarak da kullanılır ama şey olarak kullanılır. Bileşik sözcük olarak kullanılır. Yani tamamıyla antik sözcüğünde ifadesini bulduğu gibi onu düşünmek lazımdır. Yani adı anlatırken, kıble-i kıbıl anlatırken aynı zamanda iki de anlatmış oluyoruz. Mesela şöyle söyleyeyim, o kültürün temsilcilerinden ana evinde oturan, ocağında oturan kadının adı Arik'tir. Arik. Arik aynı zamanda başka kültürde ikradır. Başka kültürde kiradır. Bunlar aynı eski kültürde aynı ismin kullanılmasıdır. İk ve ra'nın bir araya gelmesiyle oluşturulmuştur. Yani ne ifade ediyorsa yer sözcüğü
İlk sözcüğü de aynı şeyi ifade ediyor. Daha çok da kutsallığını ifade ediyor. Yani ana tanrıçadan alınmış olan kutsallığı ifade eden bir sözcük olarak algılıyorum. Yani antik çağda veya işte ikona çağı var ya, orada çok belirgin. Hristiyanlık ikona kırıcılığı yapmış ya, Hristiyanlar kazandılar. Sonra ne yaptılar? İkonaları yasakladılar. Tüm ikonalar yasaktır. Bundan sonra bu eski tanrıların ikonalarını yapmayacaksınız diye. Ama kiminkini yapacaksınız? İsa'nın ikonasını yapabilirsiniz. Meryem'i, yani kutsallık ifade ediyor. Ve azizlerin ikonalarını yaparsınız. Ötekiler yasaktır dediler. Bir biçimde onu halkın ihtiyaçlarını tatmin etmek için. Meryem'in konulmasının için konuldu Meryem odaya. Meryem ana tanrıça mı? Yok, ama ana tanrıçanın sembolü olarak onun yerine oraya koydu. Çünkü orada ya Hera'yı görmek istiyorlar ya Athena'yı görmek istiyor halk. Onun yerine Meryem'i oturttular. İşte bu dediler, bakiredir, kızdır falandır dediler. Ama aslında olması gereken Athena'dır. Ateo ana. Athena. Ateo ana. Athena. Evet. Evet. Anayı yerleştirmişiz zaten hocam. Her Ana yerde evrensel bir şey. ana, evet. Kökümüz. Gerçekten öyle. Bana birisi Bütün sormuştu. dillerde var. Dedi ya Oktay, herkes Türk mü dedi, yabancı. Dedim ismin ne senin? Ana dedi. Yani ben dedim Tabii öyle ama anasın. Yani Rumca'da çok benzerlikler vardır. evet, Rumca'da da e, çok benzerlikler vardır. Çünkü şey var. Rumlar da Bu arada Friklere geçerken şimdi ilginç bir benzerlik var hocam. Siz de araştırdınız mı bilmiyorum. Friklerde kıbele dediğimiz Kıbel. anamız kıbele elinde tef tutar. Aynı kamlar gibi. Yani bir kam tefiyle ve ikinci bir başka benzerlikler var Friklerde. Amenna. Ama Aynı kültürden bir de geliyor. Friklerdeki şeyler dini törenler müzikle, dansla yapılır. Bizimkiler de öyle farklı şey. Değil mi? Yani şimdi Yani, bir kültürün farklı farklı şekilleri vardır. Ama tabii ilk kültürüne bağlıyız. Yani evet, Kebble'dan, ana tanrıçadan, yaratıcı anadan kutsallığını alan bir kültürden söz ediyoruz. Çeşitli, mesela bizde de şimdi 12 tane bizde beylikler vardı veya çeşitli bölgeler var. Bunların hepsi aynı ritüel yapmıyor ki. Şimdi ben Köyceğiz'de oturuyorum. Burada cimevi yaptırttık. Yani tabii bana uymayan şeyler ama her arkadaşlarıma destek olsun diye gittim. Şimdi buraya e, Dersim'den gelen arkadaşlarımız var. Buraya Tokat'tan gelen arkadaşlarımız var. Burada yerli olan arkadaşlar. Ya o bize uyuyor, bu bize uymuyor. Ya kardeşim, bu farklı rengi her halıyı aynı şekilde mi dokuyoruz? Değil mi? Buranın evet. halısı başka, Kayseri'ninki başka, işte bilmem Karakeçili'ninki başka falan. Yani bunun zaten esas bir amacı var. Bu 12-24 beyliğin hepsinin farklı farklı toyda bunu anlatıyordum. Farklı farklı gelişimler gösterecekler ve rekabet edecekler ki toplum barışçıl ve rekabet yoluyla gelişsin. Onu toy bahsinde anlatıyorum. Evet, buradan şeye götürebilir miyiz hocam? Çatalhöyük'e götürebilir miyiz? Ana Şimdi Tanrıçanın yani ana tanrıçayı oraya götürebilir miyiz? Zaten oradan da geliyor da bizi oraya insanlığın götürebilir miyiz? biz oradan geleceğiz. Yani Şimdi bizi ben oraya size götürebilir miyiz? şimdi Yani şöyle söyleyeyim. oradan Ben geliyor. burada kültür birliğine doğru bir Evet, işaret çizeceğim. Şimdi Çatalhöyük'te ben evet, bir duvar resmi gördüm. O avcılar, insanlar var. Böyle çubuk şeklinde insanlar yapılmış. İnsanların kafaları var. İnsanların bazılarının kafası yok. Sadece çubuk şeklinde. Bilmem dikkatinizi çekti mi? Çok evvelden görmüştüm de sonra bir daha o resimlerde gördüğümü bulmadım. Duvardan çekmişler. Eski devirde, o devirlerde işte milattan 4000-5000 sene evvel yapılmış olan resimdir. Ama benim dikkatimi çeken şuydu. Şimdi Hera şeye, o Herkül'e bir görev veriyor. 12 görev veriyor. O görevin bir tanesi sadece pardon, özür dilerim. Bunlar var ve tepede de dev kanatlı kuşlar var. Yani çizilmiş böyle dev kanatlı kuşlar var. Altında kafası olan tek tük insanlar var. Bir de kafasız çubuklar var. Şimdi ben bakınca tabii daha evvelden Hera'yı okuduğum için Hera şeye bir görev veriyor. Herkül'e 12 görev veriyor. 12 görevin bir tanesi de diyor ki insan kafalarına musallat olan kuşları yok edeceksin.
bir bağlantı kurdunuz. Evet. Çok Evet. Hocam gerçekten ben konuyu uzatmak istemiyorum da o kadar, çünkü Hera'ya diğer bakın, Hera'nın adına geleyim ben. Hera'nın adı Yunanlılar he diyorlar. Hira'dır, ikradır. hocam, şimdi ben Hera. diğer arkadaşlar sorularına yetişmek için şöyle söyleyeyim. Hani yeşil adamdan Yaş. bahsettik. Yaşıl, Yaş diyoruz o yaşıl, sana. Yaş he, derler. yaşıl Yaş diyor Kaan anladım. deriz. Şimdi ilk tiyatronun, yani dünyada bunu İngilizce olarak Green Man derler. Yeşil adam. Yeşil adam diye bir olgu var. Bakın, yeşil adam diye. Evet. Şimdi bunun batıdakileri, yani ben Hint Avrupacılara söylüyorum. Bizim Yaşıl Kağan'ı bilmezler. Batı'nın yeşil adam dediği adamın sanki başka Bilirler. bir şeymiş diye anlatırlar. Oradan gelelim Dionysos'a, tiyatronun kurulmasına. Evet. Dionysos'a, onun Dionysos'un ya da Baküs'ün kökeni de yeşil adama. Yani bizim Yaşıl Kağan'a bağlanır. Buradan. Ben fazla uzatmayayım hocam, Şimdi geçeyim. burada yani nereye doğru gittiğimizde insanların birliğine, kültürlerin yaklaşımına doğru gideriz. Noel Baba'ya gittiğimiz zaman adı ne? Nikolias. Yani, Nik kutsal demektir biliyoruz. İlk var orada da ya. evet. Nikolias Hızır İlyas'tır. Nik Hızır karşılığıdır. Olias İlyas'tır. Ama bu neyi ifade eder? Zaten elbisesine de bakarsak kırmızı elbise giyer. Çocuklara hediye getirir ama o eskiden ailelere getiriyordu. Hristiyanlık ona küçültmüş, yok etmemiş de çocuklu, sen çocuklarla oyna diye ona başka bir görev vermiştir. Evet. Değil mi efendim? Yılmaz Karahan Bey'in sorusu. Kızılbaşlık Yesevilikten etkilenmiş mi? Yesevilikten Evet, bakın etkilenmiş mi? şimdi biraz evvel bahsettim. Yesevilik Kızılbaşlığın bir alt türüdür. Yani şimdi Ayhan'dan, Yıldız Han'dan ve Günhan'dan bahsettik. Ayhan'ın soyudur Yesevi. Kızılbaş Yıldız Han'ın soyudur. Baştan söyledim ama çok kısa bir şey içinde geçtiğimiz için, çabuk geçtiğimiz için yani asıl Şaman bölümüdür Yesevi. Koca Yesevi Ahmet adı sonradan uydurulmuştur. Onun adı Koca Yesevi'dir. Çünkü biraz evvel söyledim bizde isim yoktur. İsim kullanmazlar. O Yesevi. Yaş evinin sahibidir o. O Şaman bölümüdür. Türk kültürünün Şaman bölümünü yönetendir onlar. Ayhan'ın soyundan gelirler. Zaten Kızılbaş bütünlüğünün içindedirler. Türk töresinin içindedirler. Yani ona sonradan yakıştırılan yazılar, ona sonradan yakıştırılan isimler, ona yakıştırılan görevler, onun soyunu efendim 12 imamlara veya işte Arabistan'ın kutsallarına bağlamaları hep saptırmalardır. Neden? Çünkü Türk ulularını götürürsünüz Arabistan'a koyarsanız Türk halkı da yönünü Arabistan'a çevirecektir. Amaç Arabistan'ı kutsamak, Arabistan'ı yüceltmektir. Onun için Türk uluları kullanılmıştır. Yani Timur'un da bilmem nesini derler. Timur'a da yok şudur budur derler ama Timur hakkında benim yazdıklarıma bakarsanız çıkartılmıştır. Timur'un bir Turan sultanı olduğunu çok rahatlıkla görürsünüz. E, yani Arapların felsefesi, politikası çarptırmak, saptırmak, kendilerine doğru mal etmek. Koca Yesevi Türk kültürünün e, Ayhan soyunun Şaman bölümünün en ulularındandır. Onun ardılı ondan sonra gelen Baba İlyas'tır. Hani şiirini okuduğumun dedesi. Evet. Anadolu'daki baba, o orada ölmüştür. Baba İlyas Anadolu'daki temsilcisidir. Buyurun. Vedat Bey sormuş, Vedat Karabey. Göbekli Tepe'deki yıldız teşhisimiz konusuna bir daha değinebilir misiniz? Bunu aslında Murat Bey, yıldız resimlerini gösterebilir miyiz? Hem gösterelim o yıldızları kısaca. Gösterilirse çok iyi olur. Çünkü o çok muntazam. Bugün bayrağımızdaki yıldız gibi bir yıldızdır. Heh, Yani bu Hacı Bektaş'taki bu Hacı Hacı Bektaş Bektaş'taki. 4-5 evet. Çilehane. Bu çilehanenin kapısı girişi aslında da içerisi karanlık olduğu için kapı gibi durmuş. Şey gibi Evet. durmuş. Böyle bir taç gibi durmuş. Şimdi Şuradaki de şu da şey gibi ana betimlemesi.
doğum yapan kadın. Betimlemesi gibi. Güneş, ana, yani anayı anlatmışlar orada da. Bu Şu, şeydeki tapınak değil, yasak piramitlerdeki Uygurlar bölgesindeki yasak milletteki arz altında da bir heykel var. Beni gezdiren diyor şey diyor sordum bu kimin heykeli? Bu suratıma baktı dedi ki diyor bu sizin diyor atanız Oğuz'un ilk atanız Oğuz'un heykeli yerde uzanan heykeli gösterdi diyor. İşte orada da burada işte gördüğünüz ya gibi. şunu Bakın biraz büyük, bu kadar büyüyor. Buradaki evet yıldız var. Evet. bakın hani bizim bayrağımızdaki veya dünya bayraklarındaki olan yıldızdır bu. Tabii bu çok şaşırtıcı bir şeydir ama şaşırtıcı olmaması gereken nokta da şudur. Bu kültürlerimizin ne kadar eskiye gittiğini ve insanlığın aslında geriye doğru gittikçe birbirlerine yaklaştığını, kültürlerin birbirlerine yaklaştığını, ayrılıkların sonradan geldiğini, kültürlerin değişmesiyle, dilin değişmesiyle şey olduğunu anlıyoruz. İnsanların birbirlerinden uzaklaştıklarını anlıyoruz. Evet. Yani o yıldız konusunda söyleyeceğim o. Benim görüşümü daha pekiştiren, daha efendim şey yapan, geçmişe taşıyan bir figür. Evet. Ee, YouTube'dan Umar Bey Kırklar Meclisi ve toplanma alanlarından bahsettiğinde Göbekli Tepe'deki yapılar çağrışım yaptı. Acaba bir var mıdır? İyi anlayamadım. Şimdi Kırklar Meclisi de diyor Göbekli Tepe, hani Göbekli Tepe'yi de bir toplanma yeri kabul ediyor Mert Bey. E, Onun bir bağlantısı olabilir mi diyor Yani Göbekli Tepe. şimdi Göbekli Tepe'de ben size şöyle bir bağlantı yapayım. Ben Köyceğiz'deyim. Bizim hemen yukarımızda Çiçek Baba var. Çiçek Baba bir ziyaret yeridir. Ağustos'un son perşembesinde insanlar gelirler. Eski Türk adetidir. Ama sonradan biraz şey bulaştırılmıştır buna. İslamiyet bulaştırılmıştır. Şekli şemali bozulmuştur. Şimdi ben oraya ilk gittiğim zaman e, öyle 30 metre uzunluğunda işte 4 metre 5 metre genişliğinde uzun bir çevrik yer gördüm. Ben tabii gideli 30 sene oluyor. İlk gittiğimde taşları saydım. Dikitler var. Aynı Göbekli Tepe'deki gibi. O dikit taşları çok yüksek değil. O dikit taşları da birbirine bağlayan daha alt taşlar gördüm. O dikit taşları saydığımda 12 sağda 12 soldaydı. O dikit taşların dışında ön tarafta batı yakasının üstünde doğuya doğru bakan vaziyette bir yüksek taş vardı. Gene de o 30 metrelik şeyin içinde, çemberin içinde de ayak ucunda ortada bir dikit vardı. Şimdi burada Göbekli Tepe ile bağlantı olacak olan gördüğüm sağdaki 12, soldaki 12'yi sağdakilerin parçası olarak düşünürsek biraz evvel söylediğim gibi burada 12 dikiti ve 12 dikiti birbirine bağlayan küçük taşları görüyoruz. Bana göre 12 dikit 12 yöneticidir. Alttaki taşlar da onların güç veren halk kesimidir. Yani o bir bütünlüktür, o bir toprağı, o bir vatanı ifade eder. Yani işte bu açıdan baktığımızda benim Çiçek Baba'da gördüklerimle o benzerliği ben hemen kurmuştum Göbekli Tepe'de de. Tabii Göbekli Tepe orayı terk ederken yine yapılmış olan daha büyük bir güç sarf edilerek, daha büyük bir emek sarf edilerek yapılmış bir yer. Ama Çiçek Baba'dakiler o dağın tepesinde yani o zamanın şartlarına göre herhalde 1200'lü yıllarda yapıldı. Daha az emekle daha kolayca yapılmış bir şey ama gene de 800 senedir ayakta anlamı yitirilmiş olsa da insanlar saygı duyarak dönüyorlar. Böyle bir bağlantıyı görüyorum. 12 E, sayısıyla görüyorum. Şimdi Göbekli Tepe gerçekten daha, yani konuşmak için çok erken bir dönem. Göbekli Tepe'de çünkü her şey çok değişiyor. Ama şöyle bir şey var. Benim gördüğüm, bizim Türklerin, yani özellikle mesela en son gördüğüm Kazakistan, o taraflardaki bu çizimler kalmadan
Aynı benzer. Yani bizim şu anda Alevi toplumunda, yörüklerde yaşamış olan çember çizmek. Çemberin şeyde de var. Musa Abdal'da da var. O çember olayı. Ama o labirent gibi çemberler Göbekli Tepe'nin benzeri taşlarla dikilmiş. Ama dediğim gibi bunun üzerine çok daha araştırma yapmak lazım. Tabii altında Bağlantılı. da başka o Karahantepe yakınında olduğunu söyledi Evet, arkadaşlar. Karahantepe'nin Göbeklitepe'den de daha eski olduğunu söylediler. Ama tabii bunlar sembolik anlatılar hepsi. evet, Yani oradaki hayvanlar ne ifade ediyor, o çizimler ne ifade ediyor. Ama şunu görebiliyoruz ki büyük bir inanç merkezi. Söylediğimiz gibi bizimkiler de bizim anlattıklarımızla bir inançtan bahsediyoruz. Ve biz inançların geçmişe doğru gittikçe aynı biçimde devam ettiğini düşünüyoruz. Yani ne evet. kadar geri gidersek bu bizim anlatmaya çalıştığımız kalıntıların daha güçlü olarak geçmişte göreceğiz. Bu tarafa doğru geldikçe bir dağılmalar, siyaset girdikçe işin içine her şey siyasilerin isteklerine göre paramparça ediliyor. Öyle görüyoruz. Öyle. YouTube'dan Met Özka yine annem bir yaz akşamı balkonda otururken kutup yıldızını göstererek ölünce oraya gideceğiz dedi ve sustu. Kızılbaş inancıyla bunun alakası var mı? Tabii ki kızın alnında diyor bir mengi vardı. Altın kazık diyor da biz şimdi kutup yıldızı diyor. Onun adı altın kazık. Altın kazık, evet. Altın kazık. Zaten bu Semah da altın kazığın etrafında nasıl bütün seyyareler dönüyorsa, yıldızlar dönüyorsa, o sabit kalıyorsa bu şu anlama geliyor. E, Bu göklerin kızının da sabit kalacaktır. Etrafında toplum dönecektir. Yani Semah da Evet, bir parçasıdır. Tabii ki var. evet, Yani o evet. çok güzel bir ifadedir. Çok Evet. güzel. Yani onun derinini düşündüğünüz zaman o kutup yıldızı kimi sembolize ediyor? Kibal'ı sembolize ediyor. Yaratıcı anayı sembol ediyor. Tabii ana yaratıcı anaya gidecektir. Anaya Kucağına dönecek. gidecektir. Ana kucağına. Öyle bu Evet, Arapların yaptığı gibi cenneti cehennemi değil. Anamızın kucağına gideceğiz. evet. Keredi Gazi Eker. Bilgemiz Antişme'den bahsetti. Gök girsin, kızıl çıksın. Nedir, ne anlama geliyor? Yani bu ant içmek biçimi Olmaz. midir? İçmek için olduğunu onun sanmıyor. Anttan dönerse. Gök girsin, kızıl çıksın. Aslında ant dediğimiz bizim içine rakı koyarak bizimkilerin kadeh kaldırarak ve Tabii kılıçlarını çekerek yaptıkları bir şey. Yani dönmeyeceğim diyor. Sonuna yani kadar ant gideceğim. içince bitti o. Bitti, Yani bitiyor o yani. geliyor. Tabii ant içtin bitti. Ölmek var dönmek yok. O da işte gök girsin kızıl çıksın. Yani Evet, şey nereye gök kılıç? girsin. Yani Kızıl dünya çıkarken yıkılsa bile tabii ki eğer ki anttan dönersem kızıl çıksın bu. Yani kan aksın kan gitsin. aksın. Yani ölümüne Yani gideceğim diyor. gidin. Tabii yani çok güzel şey söylemiş. Evet, Ne güzel sohbet oluyor. Ben de uzun zamandır böyle güzel insanlarla böyle güzel evet. sohbete katılmamıştım. Pek suskun Çok oluyorlar. Şimdi güzel, soru gayet soruyorlar. çok sağ olun hocam. Çok güzel gidiyoruz. Şey Altaylar Murat Çivik göndermiş. O deminki benim bahsettiğim çemberlerden Altaylar Sibirya kurganlarında büyük olanlar kurgan çemberi üzerinde 4, 12, 24 adet taşlarla bölünmüş durumda kurganlar. Yani kurganlara da bir çember çiziyorlar. Hı. 4, 12, Bizim 24 ne ha, ifade ediyor? 4, 12, 4 beylerin sayısı, 12 beylerin sayısı, 4 onların oğuzlarının sayısı, 24'te tamamının sayısı o gibi düşünebiliriz. e, Ama şeyde Bahattin Ögel'de ben mitolojide şu baktım da pek öyle rastlamadım ama tabii ki bir anlam içlerindeki kutsallığa göre bir anlam yükleyerek bir şey yapıyorlar. Bir evet, değer vererek bir şey yapıyorlar. Yani inançlarına veya geçmişten gelen hatıralara bağlı olarak bir değerlendirme, mezarı da bir öyle değerlendiriyorlar. Mesela Atilla için söylerler, bilmem ikinci mi, üçüncü mü Balkan Seferi'ne sadece mezarlara hakaret ettiği için Balkan Seferi'ne çıktığını evet. yazar.
Yani mezar bizim için atalar çok kutsaldır. Atalar inancındayız biz. Yaratan sözcüğü ne diyor? Yar atan. Yar sözcüğünü anlattık. Yaratıcı, ana yaratıcı. Yar, yaratan, yar atan. Seni yaratan, yar atandır. Evet. Değil. Vedat Bey sormuş. Anadolu kültürü ve Anadolu adı konusunda ki bağlantıyı biraz anlatmasını rica ediyorum demiş. Anatoli'nin Grekçe lanse edilmesi konusunda ne düşünüyor? Başında ana var. Buyurun hocam. Sizi dinliyoruz. Yani şimdi Anadolu. Bana göre Türkler biraz evvel Barbarossa'nın Haçlı seferleri sırasında Claude Cahun'in tespitlerini ifade etti. Dağları taşları şey yaptılar diye e, Türk adlarıyla çevirdiler diye. Türkler Anadolu'ya gelirken bütün kayıtlarda da bellidir. Urum'a gidiyoruz diye. Yani Anadolu'nun adı Urum'dur. Çünkü burada Urumlar oturuyor. Anadolu'nun adı Urum'dur. Çünkü burada Urumlar oturuyor. Bütün Orta Asya'dan göç sırasında Selçuklar onların yolunu kestiğinde de Gayasın kesiyor ve Gayassettin bizim yolumuzu kesme biz Urum'a gidiyoruz diyorlar. Urum'a işte bilmem nereden kalkıp Urum'a konulan falan diye de böyle deyimleri vardır. Türkler dağları taşları Türkçe adlarını koyacaklar da koskoca vatan yaptıkları ana yurtlarına kendi isimlerini koymayacaklar mı? Bana göre kendi köklerinden gelen isim Anav'dan geldikleri için Anavlu Anadolu yapmışlardır. Bakın Anav, Anavlu, Anau apostrof lu, Anadolu olmuştur. Tabii Anatolia derler, başka türlü de diyebilirler. Her dilde bu farklı farklı olur. Ama e, ben öyle olduğuna yakışıyor yani oturuyor da yerine. Anau'ya da oturuyor. E, kitabın birisinde de zaten Anaulu Anadolu. Yani ana ululu Anadolu. Kökü Anadolu'da olan Anadolu anlamına yazmıştım. Evet. YouTube'dan Su Cemre soruyor. Göbekli Tepe'deki turnalar için ne dersin? Turna, turnalar tabii Türk kültürünün çok kutsal bir varlığıdır. E, ne yazık ki bu unutuldu. E, turnalara da biz acı ve yokluk getirdik. E, herhalde insanlığın kökünden beri kutsal sayılan yaşam biçimi itibariyle dansları itibariyle ama telli turna dedikleri tepesindeki allı turna tepesindeki al teli itibariyle çok Türk kültürüne yakındır. Ama bizim kültürümüz de zaten Göbekli Tepe'ye de uzanacak ya da onunla akraba olacak olan bir kültürdür. Ama burada madem soruyor turna ile ilgili bir şey hatırlatacağım. Turna sözcüğünde A ile N'nin yerini bir değiştirin. Turan oldu. Turan Turan oluyor. Türklerin kutsal ana yurdudur. Yani bu bir tesadüf müdür? Yoksa özellikle mi konulmuştur? Üzerine de düşünmek lazım. İlle bu budur dememek lazım. Ama e, uçun turnalar uçun diyor. Evet. Bir de sizinden izin alarak lütfen yani ben başka programlarda da hatırlattım. Yazarken de hatırlatıyorum. Lütfen şu flamingo demeyi bırakalım. Türkülerimizdeki gibi allı turnan, telli turna. Yani özellikle basın bunu yazması lazım artık. Yok flamingolar geldi, flamingolar gitti değil. Çünkü turna kültürünü öldürüyor. Yani turna bizim için gerçekten çok çok önemli. Sizin de söylediğiniz gibi. Kutsal. Kutsal, Kutsal kutsal bir yani kuş. tek kelimeyle kutsaldır. Evet, evet. Ama zaten flamingo biraz daha farklı bir kuştur. Ya, Aynı şölaleden olabilirler ama o farklı bir kuştur. Turna farklı bir kuştur. Yani mesela turna aynı değil. Hani onu da gördüm, onu da gördüm. Görüyoruz. Turnalar allı yok olabilir. turnayla flamingo hemen hemen aynı hocam. Allı turnayla. Telli turna biraz farklı da. Evet, aldı Bilmiyorum. turnanın alı var tepesinde. Evet, allı turna. Ya Neyse bizim önemli değil ama en azından şimdi Türkçe.
Şimdi Oktay Bey şöyle bir durum var. Şimdi eski tespitçiler diyorlar ki bir yerde diyor Türk diliyle başka bir dil yan yana geldiği zaman diyor mutlaka uzun vadede Türk dili hakim olurdu diyor. İşte örneklerini veriyor. Yani bir diyor iki köyde diyor ya da bir köyde içinde diyor iki farklı insan yani İranlılarla Türkler diyelim ki hani yan yana oturuyorlar. Bir süre sonra gittiğinizde bakarsınız ki diyor Türk dili hakim olmaya başlamış. Bu nasıl oluyor? Bu dilinize sahip olmakla oluyor. Türklerin 3 anayasal kuralı vardır. Anayasal 3 sade. Eline sahip olmak sizin bildiğiniz anlamda değil. Diline sahip olmak, iline sahip olmak. İl biraz evvel söylediğim devletine sahip olacaksın. El toprak, vatan toprağı. Bizim eller ne güzel oraya toprak. Dil Türkçe'ye sahip olacaksın. Buyurunuz. Evet, Ama onun teşekkür. ahlak boyutu var. Bektaşilerin veya Alevilerin kullandığı hani kötü söylemeyeceksin şudur budur falan gibi ama bu yönetimdeki 3 kural farklı, ahlak düzeyindeki 3 kural farklı. Doğru söylüyorsunuz hocam. Ben de yıllar önce araştırmıştım. El zaten el. Yani yer Bizim anlamında. eller ne güzel eller. Bizim eller belli. Dil belli. Bel de kültür. Eski dilde kültür demek. Evet. O zaman eline, diline, beline yani e, diline, kültürüne, vatanına sahip çık, yurduna Tabii ki. sahip çık. Tabii ki. Tabii ki. Tabii ki. Bunlara sahip çıkınca zaten dirlik oluyor. Dirlik oluyor. Dirlik Zaten oluyor. sanırım Bektaş-ı Veli'yi hacı yapınca sözü de öbür tarafa çevirmişler gibi geliyor bana. Tabii ki. Hacıma gitmiş adam rüyasında gitmiş de bilmem ne yapmış. Bakın ağaç ocak demektir. Evet, Ocak demektir. Acı Bektaş Veli, Bektaş Veli Ocağı'dır. Şimdi acı nereden çıkarttın derseniz, mesela Safavi e, devletinin kuruluşunda Şah İsmail'e yardım eden en önemli grup üst aclılardır. Yani üst ocaklılardır. Bunlar diyor çok az küçük bir gruptu ama çok etkindiler diyor. Sonradan diyor bunların ocaklarından diyor birçok han ve bey çıkmıştır. Üst aclular böyle yazıyor. Ac ocak yani üst ocaklılar. Üst yönetim merkezinden anlamına geliyor. evet. Hacı Bektaş Mahsuni Veli de başına hek olmuş. Hac olmuş garibim. hacı yaptılar yani. Evet. Mahsuni Taşkır'da Alevilikte turna sema vardır. Turnanın hareketlerinden oluşmuş diye bir katkı yapmış. Evet doğrudur. Tabii Alevilik'teki ki turna sema. çok çok Evet, çeşitli samahlar var. Kaybolmuş evet, bugün birazcık Bektaşi babaların eline kalmıştır. Tabii ki Köroğlu semahı da var. Da başka semahlar da var. Kaybolmuş olan semahlar da vardır. Turna kutsal olduğu için turnanın semahının da olması çok çok doğaldır. evet. Evet. Ee, Hocam sorular bitti. Sizi çok yorduk. Çok çok teşekkür ediyorum. Ben de çok Katılanlara da teşekkür ederim. Sevgili katılanlara da izleyicilerime teşekkür saygılar ediyorum. sunarım. Söz sizde hocam. Son sözlerinizi alalım. Sizi de çok yorduk. Gerçekten Yok. harika bir programdı, harika bir konuşmaydı. Şimdi Teşekkür ediyorum. çok sevgili izleyiciler, çok kirletilmiş, çok kötülüklere doğru çekilmiş, çok yüce bir kültürden söz ettik. Ben o kültürün bir evladıyım ve merkezimdenimdir. Ama bugün benim köyümdeki insanların hepsi katı sünnidir. Katı sünnidir. Birisi telefon açtı baba emce bizde emce diyorlar ya. Emce dedim emce söyle bakayım sen bizi kızılbaş ettin. Ben dedim ki sizin soyunuz kızılbaş değil mi kardeşim? Ben aradım buldum. Ben de değildim bilmiyordum. Ama ben aradım buldum. Ve karıştırdığım zaman gerçekten dünyanın en eski, en kök kültürlerinden olduğunu ve Türklüğün temeli olduğunu ve bu ana inancıyla, ana yaratıcı inancıyla La ilahe sözcüğünün çatışmasının katliamlara neden olduğunu gördük. Mesela ya sözcüğünden bahsettim. Şimdi Nesimi'yi bilirsiniz. Derisini yüzmüşler ya garibimin. Nesimi'nin bir parçası var bu söylüyor. Hepsi söylüyor da geldi yarim sordu Nesimi nice sen.
Onu dinleyin ve benim söylediğim yer anlamında dinleyin. Göreceksiniz ki derisinin yüzülmesi niçin olmuş çok güzel ifade ediyor. O inançla devam ederse derisini yüzerler. Ama biz benlikten, bencillikten, egoyu sıyırmak ön planda olan bir kültürün mirasçılarıydık. Ama bize farklı kültürler egemen oldular. Hepimiz bir yarışma içine girdik. O yarışma hem bizleri fakirleştiriyor, hem kültürümüzü fakirleştiriyor, hem memleketimizi fakirleştiriyor, hem bu ben duygusunun rekabeti dolayısıyla daha çok tüketim dolayısıyla ben rekabeti dolayısıyla dünyayı yokluğa doğru itiyoruz. Hepinize saygılar, hepinize sevgiler. Teşekkür ediyorum hocam. Saygılar bizden. Ben Herkese teşekkür tekrar ederim. iyi akşamlar ediyorum. İyi akşamlar efendim. Sağ olun, var olun. Sağ olun.